Evet. Karakterimiz bu şekilde ayarlanabiliyor. Bunlar hazır olanlar. Yani işte böyle düşünür, hassas, saldırgan falan gibi. Motor beceriler 4, bünye 5, duyarlılık 2, zeka 1. Zeka 1 ben değilim. Artı el göz koordinasyonu özelliği varmış. Burada zeka yine 1. Duyarlılık burada 5 diyor. Bünye 4. Motor beceriler 2. Burada 5. Duyarlılık yok ama. Ee, Bünye 2. Motor beceriler. Biz kendimiz oluşturalım bence. Şöyle yapalım. Zekamız. Bir dakika, önce her şeyi şöyle yapalım. Zekamız 4. İyi. Duyarlı hassaslığın duygusal zeka düzeyini diyor. Ortalama diyelim. 3 puan kaldı. Sezgilerin atiklik düzeyin, kas sistemin kuvvet düzeyi. Şöyle 1-1. Hangisine versem diye şimdi düşüneceğim. Bünye ya da motor beceriler. Sezgilerin atiklik düzeyin. Sezgilerim daha güçlü olsun. Ve daha ortalama bir şey yapmış olduk yani. İleri diyorum. Şimdi buradan kendimize bir skill belirleyeceğiz. Mantık. Yüksek bir zekaya sahip ol. Dünyayı anla. Ansiklopedi. Bildiğin her şeyden yararlan. İlgi çekici bilgiler insanın aklını başına al. Retorik. İkna yeteneğini konuştur. Hararetli entelektüel sohbetlere gir. Oyunculuk. Oyunculuk yap. Yalanları ortaya çıkarmak için yalan söyle. Kavramsallaştırma. Yaratıcılığı anla. Dünyadaki sanatı fark et. Görsel analiz. Olay yerlerini yeniden inşa et. Adaleti sağlamak için fizik kanunlarından yararlan. Okey. İçimdekileriniz neymiş burada? Ön seziler, içgüdüler, uyanıkken gördüğün rüyalar. Wow, hayal gücü. Empati. Polis ruhu. Polis kültürünü anla. Dayanıklılık. Hayatın sillelerine dayan, dünyanın seni öldürmesine izin verme. Acı eşiğim yüksek. Kas gücü. Güçlü kaslardan yararlan. Elektrokimya. Parti kafasına gir. Uyuşturucuya sevki. Onlar da seni sevsin. Hayır. Şehrin fısıltısı. Dikenli şeylerin etrafına odaklan. Kontrol bedenine bak. Algı. Her şeyi gördüğü ve koklar. Hiçbir detayı kaçırma. Bu aslında bende böyle bir özellik var yani. Şahsen bende. Böyle etrafta olan biteni çok iyi böyle şey yaparım. Hemen görürüm yani. Etrafımı sanki böyle 360 algılayabiliyormuşum gibi gelir. Her zaman. Bu onun için uygun olabilir. Tepki hızı. O kadar değil. İşbirlik. Sinsice burnunun dibine girir. Ha, bu stealth gibi. El yatkınlığı. Makineden ustası ol. Kilitleri aç. Yan kesicilik yap. Dik dur. Duygularını belli etme. No. Ben algı demek istiyorum. Yani zeka skill'i yerine motor beceri alıyorum. Bunu kişisel beceri olarak belirle. Yes. Zaten bunları arttırabileceğiz ileride. Onu ayladım. Aynen. Bekler. İkamet ederler. Hazırsak başlıyoruz. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. İlkel sürüngen beyni. Böyle sesi ayarlayabiliyor muyum? Ever.
Never ever. Var olmamayı sürdüre dur. Hiç ama hiç mi? Never ever ever, baby. Var olmamayı sürdüre duralım. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Eski falanca meselesi ne? An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Şu an böyle bir uykudayız ve yavaş yavaş uyanıyoruz gibi bir durum var. Bize şu an beynimiz, önce ilkel sürüngen beynimiz dedi ki hiçbir şey yok. Şu an hiçbir şey yok. Yalnızca ılık, ilkel bir karanlık var. Bilincin bu karanlıkta mayalanıyor. Bir malt taneciği kadar küçücük. Artık hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiç ama hiç. Hiçbir şey yapmaya gerek yok diyor. Pekala. Haddinden uzun bir süre geçiyor. O anların içinde mücadeleden eser yok. Eski eşlerden de. Demek ki bir boşanma yaşamışız. Limbik sistemimiz şu anda devreye girdi ve dedi ki üzerine bir farkındalık çörekleniyor. Kör noktanda parlak ve asitli bir sosun içinde yüzen bir kitle gizlenmiş yatıyor. Şişmiş, utanç verici bir et yumağıyla çevrilsin. Berbat bir sorgulama silsilesi bu. Şu an böyle kendi kendimize neredeyim ben, ne yapıyorum falan gibi bir haldeyiz yani. Devam etmek ete dair farkındalığını arttırmaktan başka bir işe yaramayacak. Yani bir insan olduğumuzu, bir vücudumuz olduğunu yavaş yavaş hatırlıyoruz şu anda. Yani ben eski falancayı öğrenmek istemiştim. Bunu beynimize sormuştuk. Ama kendimizi teslim de edebiliriz limbik sistemin dediği şeye. Biz sorgulamaya devam edelim. Ex-love. Ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Beynimize bilerek zarar vermişiz. Yani alkol, uyuşturucu falan gibi şeyler var belli ki içinde. Ve beynimiz diyor ki sen boş ver her şeyi, hani bırak aynı şekilde. Burada kal ve benimle birlikte okyanusun dibine doğru yelken. Yani bilincini kaybet falan yapıyor. Hadi beni sakın bırakma diyebiliriz. Buna teslim olabiliriz ya da bilincimizi kazanmak için hayır falan diye böyle itiraz edebiliriz. Hayır, artık kalkmak istiyorum. Acıyı, yakıcı ışığı ve bana bir şeyler vermek istemeyen insanlardan bir şeyler istemeyi seviyorum. Do you really? Saflık etme, tabii ki hayır. Sonsuzluk nihayete erinceye kadar zifiri karanlıkta süzülmek istiyorum. Evet, beni serbest. You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, chef? Yani yine içip içip kendimizi bayıltmışız. Ve diyor ki neden kör karanlığa mahkum etmen gerekti sanıyorsun? Yani bu dünya sana yaramıyor şu anda. Ve bu şekilde devam et diyor. Bütün işte limbik sistemimiz, beynimiz falan bunu söylerken biz bilincimizle diyoruz ki no. Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Kendi kendimize ne yaptım ben falan gibi böyle bir sorgulamaya girdik. Bir dakika, ben mi yaptım bunu kendime diyoruz. Anlat, beni neler bekliyor.
Veya umurumda değil. Aptalım ben. Cesur bir aptal. Hmm. Ne ne desem? Anlat beni, neler bekliyor. Bence bu. There's this giant ball there. And evil apes. And evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a giant ball. Ufak bir crash durumu oldu ama nerede kaldık? En son insanlığın bütün gün hayat mücadelesi sebebiyle dünyayı artık bir türlü şey yapamadığını, dünya üzerinde düşünemediğini ve hatta yaşadığımız şeyin bir gezegen olduğunu, bir sürü gizemi olduğunu kaçırdığımızı söylüyordu bize limbik sistemimiz. Sürekli duydum, bu didişme ne peki diyoruz. Vying for resources. It's just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face, or you lose. Evet. Bizim de işte o zaten söylemişti o maymunlardan biri olduğumuzu. Diyor ki sen şey yap. Ama sen gelince şaşır diyelim. Büyük tepki göster. Delikanlı birey iz bırakır. Şimdi biz de diğer insanlar gibi olmalıymışız. Üzücüymüş diyorum. Yes, it is. And you drowned in that sadness a long time ago. Oldum da ne demek? You lost. Biz bu mücadeleyi pek başaramamışız belli ki. The sound outside, you recognize it. It's a caprice Canela motor carriage. Evet, artık uyanabiliriz. Hatta sesi de kısabiliriz. İlk yapacağım şeyin bu olması biraz üzücü ama. Her şeyin düzeyini şuraya alırsam sorun çıkmaz gibi. Hatta bunu bir daha açayım. Sesi okey. Bence tamamdır. Değilse söyleyiniz. Evet. Bu biziz. Kafamızı oynatabiliyoruz. Öncelikle aşırı sarhoş ve başımız ağrıyarak burada uyandık. Kıyafetlerimizi giyelim. Ayakkabılarımız. Baba basılı tutarsak görebiliyormuşuz. Okey. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ha, kendi kendimize. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Anahtarlarımız cebimizdeymiş. It says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Whirling in Rags diye bir yazıyor diyor. Büyük ihtimal otel odasının anahtarı bu. Okey. Şimdi banyoya girince bir şey daha algıladık. Buranın nasıl kötü koktuğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Buraya bir şair gönderselermiş. Yüzümüzü yıkayabiliyor muyuz? Direkt duş alalım bence. Küvette şişeler var. Şarap ve bira ve tatlı likör şişeleri. Bayağı bir içmişiz demek ki. Burada bir şey var.
Makaralı kasetçi hala çalışıyor ama içi boş. Demek ki kayıt mı yapmışız? Büyük bir kızıl kaptan şişesi, içi boş. Galiba biri şarkı çalındığı sırada kaseti bir hışımla yerinden çıkarmış. Anısı var demişsin. Boş kaset makarası. Böyle kullanabiliyor muyum? Fiyat 50 lira diyor. Ayakkabımızın bir teki mi var? Yok, ayakkabı ayağımızda galiba. Değilmiş. Bunu kullanabiliyor muyum? Burada bir şeyler var. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Hasarı inceleyelim. Çünkü görsel analizimiz başarılı. Ben bu oyunu oynarken tam buralardayken benim derdim bana yetiyor deyip sildim. Yani evet, biraz dertli uyandık, doğru. Aşırı sarhoş falan ama bunun ne olduğunu çok merak ediyorum ben açıkçası. Neden bu kadar dertliyiz bir öğrenelim bakalım. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. Demek ki içeriden dışarıya doğru bir şey fırlatmışız. Diğer ayakkabımız falan mı? Ellerimle mi kırdım diye biz önce A fine telaşlanıyoruz. web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Elimizde yaralar varmış ama eski bir yara diyor. O zaman buna sebep More olan likely ne? a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Yerde vurmak için kullanılan bir aracın çarpmadan sonra geri çekilmesiyle dökülmüş olması gereken parçalar yok. O zaman dışarıya çıkmış işte şurada gördüğümüz gibi. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. Yumruğumuzdan büyük, mobilya değil ama mermi de değil. The single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. Yes. It would have also been heavy enough if thrown with force. Şüphelendiğim gibi. Demiştim algım iyi. Ben o yüzden algı skill'i vereyim diye. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be outside your room. Okay. Kimseye ihtiyacım yok. Hayır. Ayakkabımı A alayım cool tabii ki. wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Hava da soğukmuş. Hemen alsam iyi olacak. Başka neler var? Şurada bir şey var. Burada başka bir kıyafetimiz var. Aynen bakalım. A mirror hangs above a bent and broken sink. Bu da In a fierce kırılmış. discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Ve aynaya yumruk atmışız. Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Bulanık bir görüntü var bir de. Erkek olduğumuz, yani şu sol aşağıdaki gibiyiz şu anda. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Kendi yüzümüzü hatırlayamayacak kadar çok içmişiz. Hiç mi hatırlamıyoruz acaba? Really, all recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. Bir şeyleri o kadar unutmak istemişiz ki hayvan gibi içmişiz ve gerçekten işe yaramış. Yani beynimiz ağır hasar görmüş.
Ve kendimizi bile hatırlayamıyoruz şu anda ve göremiyoruz da yani aynı zamanda görüşümüz de etkilenmiş. Aynayı silelim bakalım. Belki buğulandığı için göremiyoruzdur. As you slowly reach your hand towards the surface of the Lan bir dur takip etti. Hoş geldin. Lan bir dur. Pervaneye de bir şey asıldı. Tamam, oralara geleceğim şimdi. Bakalım yani sıcak su akıyor, buhar mı yaptı yoksa biz hakikaten aşırı mı içtik? abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Bu oyun neden bu kadar güzel yazılmış ya? Eğer kendimizi hatırlarsak bir daha asla o olmaktan kurtulamayacaksın diyor. Yani şu anda her şey olabiliriz gibi ve eğer yüzümüzü görürsek ve bunu algılarsak bir daha o olmaktan kurtulamayacağız diyor. Ama zaten bir şeyleri unutmak için içmiştik. Belki bu kendimiz de buna dahilizdir. Ne yapsak? Bilmemek daha iyi diyebiliriz. Her şey olabilmek için. Peki önce bir dokunsam, yüzümde herhangi bir sorun olmadığına emin olsam. Bence bir yüzümüzü bir yoklayalım. Yeah, there is definitely something wrong with it. Bir dakika, ne var? Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Götüm Bukowski. Bilmiyorum, hoşuma gitti ya. Evet. Sanki derinin altında içi alkol dolu bir astar var. Çok fena içmişiz yani. En azından dilim iyi durumda. Özür dilerim, burnuna dokundu ya. Burnumuza dokunalım bir. Burnumuz ne alemde? Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. Burnumuz içkiden şişmiş. Tam bir Çayneski hikayesi. Hı. Yani oyun Amerikan yapımı galiba gerçekten ve ondan etkilenmiş olması çok mümkün. Yani bu da böyle bir bayağı işte yeraltı eserine benziyor ve bakalım daha nerelere gidecek konu. Senin adına özümsediği bütün o içkilerden sonra çok normal. Ya burnumuz bir yere mi vurduk da şişti yoksa gerçekten alkolden bu kadar şişebiliyor mu? Ya da biz mi abartıyoruz? Dilimiz ne alemde? It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Dilimiz de şişmiş. O zaman bence bir durumu görelim. Behold, O hale gelmişiz. Baya baya kötü içmişiz yani. Her yerimiz kızarmış, gözlerimizin altı mosmor olmuş. Burnumuz kıpkırmızı. you have no idea who this thing is, do you? Ama kendimizi görmemize rağmen çıkartamadık yani. Bu ben miyim falan gibi. Tövbeler olsun, bu ne? Tabii ki var. Ben bir nevi süperstarım. Sanırım ben bir süperstarım. Müzmin bir alkolin yüzü bu. Ben ne olmuş bana ya gibi bir şey söylemek istiyorum. Kendime direkt alkolik demek istemiyorum. Çünkü neden alkol içtiğimiz de aslında belli. Yani unutmak için içmişiz. Bir şey, hazır Anıl da buradayken şeyi sormak istiyorum. Nerede diyordu şeyi? Ee, Logan'a birisi şey yapıyordu ya, unutmak için mi içiyorsun falan diyordu. Hayır, hatırlamak için içiyorum falan. Öyle bir şey vardı. O neredeydi ama hangi filmde ya da oyunda mıydı? Ne kadar akacağım daha? Daha buradayım ya. Ben bir hamur tutturup geri geldim. Tamam, sen takıl. Ama bari sorduğuma bir cevap ver, öyle git. Çok havada asılı kalırım yani öyle bir şey olsa. Şunu elimi daha fazla göstermemek için şöyle yapacağım. Bu arada yani arada bir ben de şeyi
Hani yayın ne alemde falan da şöyle göz ucuyla kontrol ediyorum. Aynı burada yaşadığım durum ben de yaşıyorum yani. Bu ben miyim Allah'ım falan gibi. O yüzden en yakın olduğum cevap tövbeler olsun bu ne? Anıl belli ki hamurun peşine koştu. Tut tut. Whatever it is, at least it's dead now. There's clearly rigor mortis on your face. Or wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Tut tut. Rigor mortis. Neymiş rigor mortis? Bakalım. Rigor mortis. Ölüm sertliği demekmiş. Okey. Ölmüş diyor yani. O kadar çok içmişiz ki yüzümüz ölmüş artık. O bir ifade mi yoksa diyor. Yani neredeyse bir ölününkine benzeyen bir ifademiz varmış. Valla bilemedim ya. Şeyi hatırlıyorum ama içiyorsun dediklerinde 150 yaşındayım yıllardan kaçıyorum diyor çizgi romanda. Filmde hatırlayamadım. Öyle bir şey hatırlıyorum ben ve işte unutmak için mi içiyorsun? Hayır, hatırlamak için falan gibi böyle bir sahne vardı. Neyse. Ee, Yüzümde ne işi var bilmiyorum. Var işte. Çok da sorgulamamak mı gerekir acaba? Lavaş yapacağım. Havalı değil. Feodal bu sefer. Şey, kameralar evi basıyormuş değil mi? Deyzem ne pişiriyorsun diye. Evet. Yani yüzümüzü çok hakim değiliz. O yüzden ben yapmıyorum bunu. Yüz kendisi yapıyor diyorum. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Aynada ben de böyle kendi kendime çok saçma sapan ifade yapıyorum böyle falan diye. Özellikle uyanınca çok gerçekten istemsiz bir şekilde oluyor. Tamam. Oh my god. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. Bu şekilde kalmış yüzümüz. Ayna bile tiksindi bizden şu an. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Evet, bu nasıl bir ifade yani? Bilmiyorum, tarifi mümkün değil. Sanırım bunun amacı davetkar görünmek. Hanımlar için olsa gerek. Hafiften sempatik olduğumu ima ederim. Bence beceriyorum da. Altın çağını geride bırakmış üzgün biri. Çekiciliği var. Acı ifadesi. Evet, ben de bugün çok gayet domestik işler çevirdim yani. Sempatik diyeyim. Altın çağını geride bırakmış üzgün biri. There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. İfadenin kaynağını bulmak için zihninin derinliklerine dal ya da suratındaki ifadeyi durdurmaya çalışıyor. İhtimalimiz %28 ya da %3. Denesek mi? İfadenin kaynağı ne? Nereden geliyor bu falan diye. Şu Twitch entegrasyonunu aslında açabilseydim şahane olurdu. Yani siz oyluyor olacaktınız o zaman. O yüzden onu açamadığım için chatten yazarsanız sevinirim. Ee, 1, 2 ya da 3 diye yazabilirsiniz her seferinde ama tabii uğraşmakta zorunda değilsiniz. Hı. Bu mesela imkansız hakikaten. %3 şans yani. İfadenin kaynağını bulmak için derinlik koyalım. Bilemedim. %28 çok düşük ihtimal hakikaten. Bence boş verelim ya aynayı. Belli ki paket olmuşuz yani sabah. Çok kötü uyanmışız işte, çok da sorgulamayalım. Ve gömleğimiz asılı. Kavramlaştırma artı bir, eksi bir manipülasyon. Belli ki kirli bir gömlek yani. Burada kravat görüyorum pervanede.
Anıl sağ olsun, o da hint vermişti. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Durup alabiliriz. Ya da vantilatörü durdurup yani alabiliriz. Ya da direkt elimizi uzatıp kravatı havada kapabiliriz. Ampulün fişini çekersek ampul görmüyorum orada. Elektrik çarpar mı? Zannetmiyorum ama. İşbirlik ortağı. Eşit şans. İşbirliğimiz 2 olduğu için bence vantilatörü durduralım. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Şimdi alalım. You swoop up and catch the tie. Gerçek işbirlik It's böyle olur released işte from the yani. blade. Kesinlikle önce vantilatörü durdurmak mantıklı bir karardı. Evet. What you have in your hand is a truly hideous necktie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Gece kendimizi asmaya da mı çalıştık acaba? İlmek gibi diyor çünkü. Işığı açmaya çalışayım mı? A terrible mistake. Oh. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Aşırı sarhoş, hangover uyanmışken The ışığı lights are off. açmak kötü. Beynimiz yandı. Çıkabiliriz mi buradan? Bakalım şurada bir şeyler var mı? Oralar bir şey yok. Tamam, çıkıyorum odadan. Yapar bat. 26 santigrat kurak. Burada biri var, onunla konuşalım. Hello, officer. The young woman raises a cigarette to her lips. Diskocu oranje güzeli. Klasye. Bize memur bey dedi. Genç kadının dudaklarına bir sigara götürüyor. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. 28 yaşında falan gibi bir çıkarım yaptık. Memur mu falan diye ona sorabiliriz. Ve utanıp kadının güzelliğinden ve bizim çirkinliğimizden utanıp ilerleyebiliriz. Ama soralım bakalım memur mu falan diye. No. Ne falan gibi böyle bir şey yaptı. Niye memur dedin o zaman bana? Because you're a police officer, sir. Polis olduğumuzu öğrenmiş olduk. Tabii ki polisim ulan. Bunu sakın unutma. Benimle kafa buluyorsun, emin misin? Yani şimdi bir anda kadına yansıtmış olduk bütün dertlerimizi. Emin misin? Diyorum. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. Bunca zamandır mı? Bayağıdır buradayız demek ki. You've been here for 3 days. On official police business, no less. 3 gündür burada kalıyormuşuz ve polis meseleleriyle uğraşıyoruz. Neymiş bu meseleler? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Herhalde bu görev böyle uzakta falansa biz bunu bir kaçış olarak kullanmışız. Neden polis olduğumu veya herhangi bir şeyi hatırlamıyorum. Kendi kendimize de soruyoruz, kadına mı? Aklı başında kim benim polis olmama izin verir ki? Manipülasyon. İfadeyi onun üzerinde dene. Ona istediğini, onu istediğini ve arzuladığını göster. Hayır. Ben kaçayım. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Aynasız olduk bir anda. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you've said the words a million times before. Son bir şey soracağım falan gibi bir çabuk bir tepki veriyor vücudumuz She ve looks back at you.
a light glinting off her eyes. Bir dakika bir şey soracağım diye. Yes. Niye polislerden hoşlandın? Burası tam olarak neresi? Ben neredeyim? Hangi? Odam benimkine çok yakın. Dün gece bir şeyler duydum mu? Bana hangi yılda olduğumuzu söyle. Burası tam olarak neresi? Ben neredeyim diyorum. You're in a hostel, sir. Yok yani neredeyiz? Dünyanın neresindeyiz? We are in Revachol. Revaşol. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. Dünya devriminden 50 yıl sonra yabancıların işgali altında farklı denetim bölgelerine ayrılmıştır. Şu an bizim için merkezi bir konudadır. Evet. Yani You sure look like you're from Revachol. Revachol parties. burası herhalde şeymiş. Revaşol'ün işte parti mekanı diyor. Yani gece kulüpleri bilmem neler mi var? Her accent suggests she is not from around here. She's from Araya, another part of the world. Benim oranje dediğime oranye dedi. Peki. Peki ben bu arada. Memleketi Oranye. Dünyanın başka bir kısmı. Niye burada polisleri sevmiyorlar? The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. Belli ki burası biraz kanunsuz bir yer ve burada liman işçileri devralmış mevzuyu. Biz yeterince polislik yapıyoruz falan diyor. Kaçakçılık falan gibi şeylerle mi uğraşıyorlar acaba? Belki duymuştur bir şeyler. Çünkü kendimizi asmaya falan çalıştığımıza göre ses yapmış olabiliriz. There was the usual ruckus. Loud disco music. Peki sesi disco müziği diyor. Okey. Kimse geldi mi gitti mi? I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Biz birdik. Burada 2 var. Orası 3. Disco müziği mi? Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Janti Bando öne çıkıyordu diyor. Oh, that. Yeah. Whoa. The less said about oh, the better. İşte Janti Band. Janti Bando. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. Hayat zorlaşıyor ama insan yaşıyor. Genellikle sadece zorlaşıyor değil mi? It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. Bir süre keyifli içmişiz demek ki. Sonra dertlenmişiz. Ne oldu peki? A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time you were yelling along to it. Bayağı bu evrenin arabesk müziğini şey yapmışız. Bunu mu söylüyordum deyip ne diyor? Boş Science en küçük kilisesi kutusunu göster. Yes, there was a church in there, a really small church, like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. Küçük And kilise also hakkında neydi? that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Bizim sesimiz tabii çok kötüyken bağıra bağıra şarkı söylemişiz. Özür dilerim. Yaralı derken havalı bir şekilde mi var şimdi? Sonra ne oldu? Bu kadar yeterli. Özür dileyelim yani. Gece gece rahatsızlık vermişiz. Don't be. I was going out later anyway. It didn't bother me. Sonra ne oldu? Then you started screaming and trashed the place. Tam da benim yapacağım işler. Ne yaptım?
Birinin bana saldırmadığına emin misin? Uyduruyorsun. Ben asla öyle davranmam. Tam da benim yapacağım işler. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think Destructathon. you passed out. Bayağı bir şey yaşayıp, öfke krizi yaşayıp, ayakkabımızı camdan dışarı fırlatıp, müziği de silip hatta yani boş dediğine göre belki onu da atmışızdır dışarı. Sonra sızmışız. Tamam o kadardı herhalde değil mi? Falan gibi. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. Hayvanın teki olduğumuzu düşünüyormuşuz ve artık böyle olmak istemiyormuşuz. Okay. I went out afterwards. Everything was quiet by then, around 4 or 5. And that was it. Okay. Hangi yılda olduğumuzu da soralım mı? Önce soralım. It's 51. 51. 1951 herhalde ki disco falan diyor ama 2051 de olabilir. Çünkü 1950'de disco yoktu. The current century? Kaç yani sayısı ne? Centuries don't have numbers, they have names. And this is the current one. Söylesene ablacığım. Kaç yüzyıllar oldu peki? Civilization has existed for 8,000 years, sir. 8051 yılında değiliz ama. Niye güldün? You're right. There is nothing funny about civilization. Doğru. Herkes dertli tabii. Sana da içmeni öneririm. Tamam. Hadi Glad to görüşürüz. have been of assistance. Biz buradan öğrenelim. Mart ayındayız. Yıl ise 51. Okay. Hala tütüyor. Sigara içmiyoruz anladığım. Bu kapıyı çalalım mı? Çalma yok mu kapıyı? Odamızın kapısını kapatmaya gerek var mı? Bence yok. Gidebiliriz. Odayı kırmışız zaten yani. Civ gazetesi. Camp Le Monde. Hafta sonu baskısı. Ve Revaşol diye bir yerde olduğumuzu öğrendik. Bunlar kim? Merhaba. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. Bayağı bela olmuşuz demek ki adamın başına. Adam bize şöyle bir ters bakıp tekrar işine bak. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Kimden bir ses benden hoşlanmadığını söylüyor. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Evet yani bayağı bir hasar vermişiz. Dalga mı geçiyorsun? Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? Evet şu an sarkastik konuşuyor kendisi. Cesedi indirdin dediğine göre bir yerde bir ceset asılı. Yani. Ve cinayeti çözememişiz. Üstelik odayı dağıtmışız yani. Polisliğimize tabii ki sığınmayacağız. Bunların hiçbirini yapmadım sanırım. You're right, you didn't, and it's only taken you 3 days not to. 3 gündür hiçbir şey yapmamışız yani. Ne yapıyordum 3 gündür? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Adam hep burada değilmiş. Sen barman misin? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Okey. Mm-hmm.
Kuş ne ayak? A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Adam galiba hayvanları böyle doldurup taksidermi diyorlar ya. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. Duvardan almış. Biz yapmadık umarım. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. Sulinde isolasının keşfini simgeleyen bir kuşmuş. Deniz kuşu dedi. Sonra korsan martı dedi. Korsan martı ilk kez duyuyorum ama zaten kahverengi falan. The small steel tag says as much. The great skua. Stegosaurus skua. Bu evrene ait bir şey mi acaba bu? Büyük korsan martı. Something about it makes you feel bitter. Bu büyük korsan martı değil mi diye tanıdığımızı gösterip belki eleman da bununla ilgileniyorsa öyle bir muhabbet kurabiliriz. Look, your buddy is over there. Adam bizi başından sağmaya çalışıyor. Kapıya bakıyor. Orada pilot ceketi giymiş bir adam ayağını yere vuruyor. Şu az önce burada gördüğümüz. Why don't you go and talk to him, okay? Korkutmayacağım tabii ki. Kankam da ne demek? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Okay, demek ki adamın kalbini bayağı bir kırmışız yani. O yüzden çok fazla şey yapmayıp salıyorum seni. Buralara bakayım. Polisim ben o yüzden. Her yere bakayım. Menü sayımız sadece pazartesi yazıyor. Dünkü menü bir kadın eliyle yazılmış. Bugün ise bir erkeğin el yazısıyla başlıyor. Demek ki 2 kişi mi çalışıyorlar? Ya da daha fazla. Su soğutucusu büyük bir kabarcık suyun yüzüne çıkıyor. Burada bir şey algılayabiliriz sanırım. Sendika eşyalarını görüyorsun. Gri pankartı ve kırmızı flamalar. Mutfaktan elektrikli meyve sıkacağının yumuşak hırıltısı duyuluyor. Biri çalışıyor belki. Mutfakta biri var. Demek ki kadınla şey değişiyorlar. Shift. Mutfak saat 13'e kadar personele ayrılmıştır. Yani saat 8:39. Sabahın körü. Bu da menü. Hoparlör. Radyoya bağlı değil mi? Tık. Şarkı sözü buraya yani. Okey. Şarkı. Karaoke mikrofonu diyor. Okey. Karaoke bar gibi bir şey yapmışlar o zaman. Şurada bir şey vardı. Yemek salonu sendika üyelerine ayrılmıştır. Kapılar 16'da açılır. Daha var zamanımız. Royal Pinball makinesinin fişi takılı değil. Önce kankam dediği tiple konuşayım. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. Kim? Hitsuragi. Okay. Hitsuragi. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Resmiyet var demek ki. Kankam değilmiş. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this. But why? Ya şu art style falan çok iyi değil mi? Yani hiç üşenmeden böyle bir şey yaratmaları insanların çok hoşuma gidiyor. Diyor ki şimdi burada bir olay olsa bir şey olsa bu adam seni kurtarmak için ölümün kucağına atar kendini. Bundan eminsin. Peki neden diyor. Ama polis ruhumuz bunu söylüyormuş. Demek ki yani işte görevine olan saygısı sebebiyle. On the sleeve of his bomber jacket, as well as on its back, are the same enigmatic white rectangles as on your blazer.
Ceketinin kolunda ve sırt kısmında senin blazer ceketindeki gibi meçhul beyaz dikdörtgenler var. Nedir o ya? Sıkalım eline, elini uzatıyor. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. 57. polis karakolunda teğmenmiş. Biz 41'den olmalıymışız. Biz de 41. polis karakolundan. Kim Kitsuragi. You realize he's waiting for your name. Adımız yani ne ki adımız? This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Adımı bilmiyorum demek istemiyorum. Onun yerine bir isim uyduracağım kendime. Hadi bakalım. Yani yüksek bir şansımız var ama ne uyduracağımı bilmiyorum. Raphael Ambrosius Cousteau. Başarısız olduk ve kendimize Rafael Ambrosius Cousteau dedik. Cousteau. Çok havalı, çok havalı ama kendime öyle dersem hödük gibi görünmeyecek miyim? Çok ama çok havalı. Belki biraz fazla mı janti? Kendi içimizde çözelim bence bu işi. Fazla mı janti diyerek. No, it's not. Raphael Ambrosius Cousteau is one classy name for one classy cop. Say it. Şu an kendi içimizde başka bir isim bulamayıp Rafael Ambrosius Cousteau diyoruz kendimize. Yes, well, Hiç umursamadı bunu dediğimizi duymadı bile. Not for a moment does he believe that's your real name. He casts it aside as an intradepartmental joke or a peculiarity he doesn't understand. Çözemedi mevzuyu. O yüzden şaka falan zannetti. Hiç bozuntuya vermedi. Devam ediyoruz. it looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Konuştuk. Neredeyse kovuyordu bizi. What he means is he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. 2 gündür ekiyormuşuz abiyi. Evet, az önce konuştum. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Burunun arkasında mı? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Yaptım. Yapmadım. Seni bekledim mi diyeyim. Hangi sorgulamalar? At the 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest, and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district Öyle mi practice. Yapmadım. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Okay. Adli tabip dosyasına göz attıktan sonra vaktimiz Have olacak. you removed the dead body from the tree? Hayır. So, the body is still in the tree. Evet. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Evet, keşke indirseymişiz. Ama tabii o sırada içip blackout olmaya fokuslanmışız. Where it has been hanging for 7 days straight. Oo, We should go there as soon as we are done talking to the owner. 7 gündür orada asılıymış. Wow. Evet. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamadığımızı söylemeli miyiz ya? Söyleyelim mi hiçbir şey hatırlamadığımızı? Bayağı içmişiz dün. Blackout yaşıyoruz falan diye. Ama hiç profesyonel gözükmüyor. Yine de adam bizim için kurşun yermiş. O zaman güvenelim mi, güvenmeyelim mi? Sırrımızı açalım mı? Yoksa direkt dümdüz konuyu kapatıp hadi sorgulayalım mı diyelim.
Hmm. Ne diyeyim? Polis memuru olmadım sanırsam. Yok polis ama sen nasıl bu kadar eminsin de diyebiliriz. Bence hiçbir şey hatırlamadığımızda şimdilik söylemeyelim. Daha sonra konusu açılırsa söyleriz. Hadi. After you, officer. Görevlerimiz kafeterya müdürüyle konuşmak ve cesedi incelemek. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Bir dakika polis kimliğim nerede? You mean you don't have a badge? Kaybettiğimi söyleyeyim mi? Ha buldum tamam falan da diyebilirim. Bence polis kimliği önemli. O yüzden bu mesele Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. okay. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Ama artık bizim yanımızda diyor. Okay. Ne zaman konuşmak istersek konuşabiliriz. Yine ben. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Orada son anda bir şey çıktı kafamda onu gördüm ama çok geçti artık basmıştım. Umarım kalır. Alelade sakallı adam. Böyle kirli sakalı var. Bizi direkt es geçti. Kimle konuşacak? Mr. Guard, right? You run this place. Biz de umarım kendisinden biraz ders alırız. Yani polis dediğim böyle olur. Yes. Şimdi onlar aralarında konuşuyorlar. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Adım Rafael Ambrosius Costa oluyor. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? İhbarı bu vermiş ama o da bir süre geç kalmış. Biz de 7 gündür, pardon 3 gündür biz buradayız. 3 gündür indirmemişiz. Totalde 7 gündür orada ağaçta bir ceset asılıymış. No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Okay. Demek ki menüyü Sylvie yazmış. Do you have her number? Numarası var mı sizde? As a matter of fact, I do. Yani var tabii çünkü geçici. Bardak altlıkları yanının arkasına bakıyor. Bir parça kağıt bulup Peymen'e uzatıyor. You said you just got here. From where? Are you a local? Buralı What, mıymış? of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. Şeyi söylemiştir. Revaşol diye bir bölgedeymişiz ve oranın daha doğrusu Revaşol'deymişiz. Şehir gibi bir şey herhalde orası ve bir sürü bölgeden oluştuğunu söylüyordu. İşte Martinez diyor, Jamrock diyor. Demek ki buralı mısınız dediğinde Martinez dediğine göre biz Martinezliyiz. Şuraya bunlar. Ve adam bir sürü kafeteryayı yönetiyormuş. But you still Okay. know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things Bu are. kim But yalnız as çok I fena said, ha. I don't live here. I just used to work here. And I'm not Çaktırmadan going bir to sürü start şey working here öğreniyor again, onlar. if that's what you think. Okey. Vardı ya Gora'da. Sen tabii Japonsun, akıllısın falan diye. Yani
demek istemiyorum ama hakikaten Japon adam işte. Çok akıllı sorular soruyor. Evet, bazı yerleri biliyorum ama dediğim gibi burada oturmuyorum. Sadece eskiden burada çalışırdım. Aklınızdan geçiyor olabilir ama tekrar burada çalışmaya da başlamayacağım. Ya senin sinirin kime ama yani bana ise daha yeni geldim diyorsun. Bir günde bu kadar sinirlenmek. I didn't imply that. Detective, He probably means this is where you step in and ask your questions. Bakalım biz ne kadar akıllı sorular soracağız. Salağa yat diyor. Kim ben mi falan. Veya yok yok gerek yok falan da diyebilirmişiz. Biz ama soru soralım. Hadi His bakalım. face expresses profound doubt in your having this. O şeyi ciddiyeti sağlamamız lazım ama şöyle duruyor karakter. Evet. Sylvie nerede? She Ha. went away because none of your business. Ama güzel kardeşim polisim dedim hani anladın mı? Şu an sorgulanıyorsun yani. Benim söylediğim şey ya cevap vermen lazım yani. Demek ki kişisel bir durum var burada bir anda böyle sinirlendiğine göre. Have they not been telling you you're a cop? Ben polis değil miyim kardeşim diye evet söyleyebiliriz. Bu sefer söyleyeceğim çünkü artık profesyonellik. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Aynen. Eleman sulanmış Sylvie'ye. Kendisine verdiği telefon numarası acaba şey mi? Gerçek numara mı yani? Yoksa başından sağmak için böyle yalan bir numara verip basıp gitmiş de olabilir. thank you. Okay. Nasıldı? İyi geçmedi mi diye sorabiliriz. Gizem çözüldü diye de. Bence iyi geçmedi mi diye. I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Linç olayı mı? Gelmek istemedi ama kendini mecbur hissetti. Sen iğrenç bir adamsın ya. Seni ne diyeceğiz? Memur Kitsuragi kendisini tutuklar mısınız lütfen diyebilir miyiz? Sanırım mevzu sinir bana. Feministim ben. Sanırım titiz davranmayı seviyorum. Her şeyin bir şeylerle alakası vardır. Bilmiyorum öyle sorayım dedim. Haklısın sormamalıydım. Her şeyin bir şeylerle alakası vardır. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Tamam dönersin mi? Nerede bu ceset? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. Nasıl gideceğiz oraya? That's easy. See that door there? First, you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Franco-Negro süvarileri. Kim öldürdü diye sorsak bir şüphelendi biri varsa söyler. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Tamam şüphelendi biri yokmuş. Sen mi öldürdün falan diye böyle bir anda suçlama yapmak istemiyorum. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Adam valla helal olsun sana ya. Her şeyi not almış. Söyleyeceklerim bu kadar. Let's go. Hadi bakalım. Not so fast. You owe me 130 real. Real. Çaktırmadan gidebiliriz. Sana bir sik borçlu değilim diyebiliriz. Real. Aynen. Uyuz olduğum için elemana sana bir sik borçlu değilim diyor. Oh, you don't owe me shit. Well, officer, you're right. You don't owe me shit. You owe me money. Tamam yok işte para. Şu an kandırmaya We do çalışıyorum not seni. need to assert ourselves here. We only need instructions from him. This is the proprietor, remember? Tamam. Nedir falan. Bana ibne demedi. Çıtıt. Bana haraç kesme gibi geldi. Tamam sakin ol. Mevzu nedir? You know, I get this all the time. Some hobo comes in here or some backpacking arsehole off the boat. The next day, when they can't make their fees, they get aggressive.
I just never thought I'd be in this shit with a cop. Please, just give me the money. Borcumuz varmış. Ya para dediğin nedir ki falan, falan gibi bir mevzuya girebiliyoruz. Para nedir? Bana onu söyle falan. Veya ne kadar borcum var? Ama neden borcum var? Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. 60 Then there's real the window oradan. you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Tamam. 160 dememiş miydin sen? Kaç demiştin? Şuradan 130 real. Tamam şu an 100 etti. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. Okay. Ama şimdi tutuklusun demek istemediğim için ya para dediğin nedir ki kardeşim öderiz işte falan What are dedim. you, brain damaged? Adama bir anda aşırı böyle şey olsak ya dürüst böyle ya evet bu arada hani dün öyle bir içmişim ki şu an gerçeklik algımı yitirdim falan. Yok sadece kendimi bulmaya çalışıyorum. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything really. Tamam yani demek ki bu arada sigara da içiyormuşuz. Keşke bunu söylemeseydin. Hatırlamıyorduk ve içmezdik. Şimdi senin yüzünden sigara içeceğiz. Nereden para bulabilirim? Bana neden para lazım? Peki ya param yoksa falan da diyebiliriz. Ya da sanırım hiç param yok da diyebiliriz. Tehdit etmek istemiyorum. Adama gerçeği söyleyeceğim. Ya kardeş benim param yok. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. Kim kardeşim benim için 130 real ödeyecekmiş. Turuncu pilot ceketinin ceplerinde bir şey ararken naylon ışıltısı geliyor. Bu arada öyle kardeşim deyince aklıma şey geldi. Geçen gün dünyanın en komik uyanışlarından birini yaşadım. Böyle işte annem ve teyzem arasında bir konuşma olmuş. Annem onu bana iletmiş. Ben de onu okuyarak uyandım. Yani böyle gözlerimi açar açmaz ilk gördüğüm şey oydu. Ve teyzem anneme kardeşim dediği için bir anda o ilettiği mesajı ben annem bana kardeşim günaydın demiş gibi okudum ve o kadar komikti ki böyle ne falan diye uyandım bir anda. Düşünsenize böyle anneniz size böyle kardeşim nasılsın falan gibi böyle bir tavırla yaklaşıyor. Herhalde dedim artık evlatlıktan reddedildim ve bundan sonra kardeşim günaydın veya eyvallah kardeşim falan gibi bir ilişkimiz olacak. Neyse, Teoman Kitsuragi para arıyordu en son. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Okey. Bu demek oluyormuş ki yani böyle ceplerini yoklamış. Bende de yok ki hacım demiş. Okey. Polis ruhu bunu diyormuş. Tamam. Şimdi ne I'm yapıyoruz? sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Jamrock'ta mı oturuyoruz peki? Başka bir yer yok mu kalabileceğim falan? Evim yok benim. Evim nerede olduğunu hatırlamıyorum. Sikeyim burayı. Sokaklarda şansım deneyeceğim. Ne yapacağıma bir bakayım. Daha önce bu arada ben bu oyunu izlemiştim. Tam bu noktada işte sikeyim burayı sokaklarda şansımı deneyeceğim derseniz size Hobo Cup diye bir achievement veriyor oyun. Ve baya böyle evsiz biri oluyorsunuz. İşte böyle hobo şey demek ya işte evsiz sokaklarda yaşayan insanların işte şeyi Amerika'daki argo şeyi karşılığı. O yüzden Hobocop olmak istemiyorum. Ee,
Ne diyeyim? Evim yok benim. Ne yapacağım bir bakayım I'm diyorum. sorry I couldn't help more. You should take this up with your station. I have a shortwave radio in my car, okay? We have to get this investigation started now. Okay. Ha, para bulacağız demek ki geceye kadar. Good luck. Tam bir şey söyleyecek. Söylemiyor. Kolay gelsin diyor. Okay. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Var mı ki evim? Falan diyorum ya da hiçbir fikrim yok. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Bir yerlerde oturuyor olman lazım ama bunu da bulman lazım. Bilmiyorum ki. Güneyde mi belki de? Güney iyidir. You don't really know, do you? Sadece karanlık bir imge var. A vague, blackened image doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Burada işte berduş polis. Türkçesi berduş muymuş böyle? Ya da tam karşılığı olabilir ya berduş. Yani berduş şey mi? Argo bir şey mi? Yoksa normal bir sıfat mı? Bakalım. Evimizi de bulmaya You can çalışalım. try. Run some addresses in your head when you get the time. Konuşmayı böldüm. Burada şimdi bir düşünce prosesi mekaniği var oyunda. Şöyle düşünce sürecine giriyoruz. Burada böyle bonuslarımız var. Bunlar ne? Değil. Evden uzakta yapayalnız. Geçici araştırma bonusu olarak bize +1 ansiklopedi veriyor. Bilgi hafızasının dönüşü. Hatırlamaya çalışıyoruz yani. Şimdi araştırma süresi 6 saat 5 dakika diyor. 6 saat boyu böyle içselleştireceğiz mi bu meseleyi? Şimdi diyor ki biraz geriye gidelim. Sarhoş adımlarını evine kadar takip edelim. Buranın güneybatısındaki yükseltilmiş kanal köprüsünden zıpla, yere düş, ayağa kalk. 20 dakika boyunca asfaltta yürüdükten sonra küçük çocukları korkutarak avludan avluya ilerle. Büyük viyadüğün yani 881'in altından geçerek Kuzey Camrock'taki La Domaine Eminente'e ulaş. Yılın bu zamanı sokaklar buzla kaplanır. Maine'den yürüyerek Perdition'a var. Orada bir arayol ve çamurda bıraktığın ayak izlerini göreceksin. Wow. Ama Jamrock'ta yaşadığımız belli. İçselleştirelim bakalım. Burada ne diyor? Masrafları öde. Karakoldan ilave ödenek iste. Şu anda cesedi inceleyeceğiz. Tamamlanan neymiş? Kapital müdürüyle konuştuk. Tamam, şu an cesedi inceleyeceğiz. Burada ne var? Yok. Elimize bir şeyler alabiliyormuşuz. Mermi falan diyor. Eldiven, gözlük, şapka. Bunları yavaşça toparlarız. Hadi bakalım. Mutfaktan geç demişti ama mutfağı açamıyoruz. Neyse şu kadınla bir konuşalım. Hello, sweetie. Yaşlı bir teyzeymiş. Kriptozooloğun eşi Lena. Wait, who's Sweetie? Bir dakika, canım da kim falan. Canım da kim? Why, you are, officer. Canım falan deme ya. Ben öyle değilim. Halime baksana da diyebilirim ama belki de öyleyimdir. Bilmiyorum falan. Kendimizden tiksiniyor olduğumuz için bunu You're a diyoruz. handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. Teyze yürüyor hakikaten ya. Teşekkürler diyorum. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. Kapışırız teyzeciğim. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Peki kriptozooloğun eşi Lena diye olmasının sebebi önce Morel'le tanışmış olmamız ve bu şekilde hatırlıyor olmamız mı? Ama o adını falan biliyoruz yani.
Yani burada okuduğumuz isim tamamen bizim kafamızın içindeki mesele mi yani? This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Motley Crue. Canına para lazım. Canımlara harçlık veriliyor mu? Fark ettiniz mi bilmem ama nerede olduğumu ve ne yaptığımı bilmiyorum. Herhangi bir şey bilmiyorum. Birlikte yuvarlanmaya ne dersiniz? Tekerlek sandalyedesiniz. Çok iyi gözlem hocam. Para istesem mi ya? Çok mu terbiyesizce olur? Ee, Ne diyeceğim teyzeye? Adımı unuttum. Lena bilmem ne. Ben gideyim falan. Hatırlamıyorum diye adama hemen söylemeyelim demiştik. Ben Of gideyim course, diyorum. dear. Good luck with your case. Okay. Burada bir şey var mı? Yok, çıkabiliriz. Burada bir şey var. Video varmış daha. El arabasının içindeki karlar eriyor. Polisi sikeyim yazıyorum. Fuck the police. Gidelim bakalım. Ayakkabımı almak istiyorum. Şu an zaten kar. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Araba şey diyor. Tekerlek izleri var diyor. Sahneyi zihninde canlandır. Bunu yapmamız lazım polis olarak. Ne tür bir araç geçmiş? Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless hangover. Kim bana yardımcı olur mu acaba? Niye buraya bakıyorum? Cop habit. You look at everything. Nice. Polis alışkanlığı olarak her This şeye isn't bakıyormuş. case related, you think. Bunun vakayla bir alakası yok diye düşünüyormuşum. Ama yine de sahneyi gözümde canlandırmayı deneyeceğim. Belki bir işimize yarar. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Resmen bir mesaj diyor. Yanık lastik dilinde yazılmış. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there Buradan and then accelerated straight into the fence, çarpmış left a hole buraya. big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. Sonra buradan uzamış herhalde. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Before heading south, must have been in a hurry. Deri araba dalmış. Bunun vakayla bir alakası var mıdır diye kendi kendimize bir soralım bakalım. I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout, I would keep them separate. Alakası yok diyor. Bizim şüphelendiğimiz You gibi. could follow the track south. There seems to be a canal there. See where they went. If you find the time. Okay. Araba dalmış buraya. You are correct. This is a rather motor carriage friendly city. Motor carriage diyor otomobile. Somehow that makes you feel scared. You don't know why. Okay, çözdük burayı. Burada bir şey var. Hocam. Sand Gislane sokağı 8B. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Burada çeşitli şeyler var. Zil gibi böyle. Ki zaten burada yazıyormuş. Elektronik kapı zili diyor. Belki bunlardan bir tanesi
cinayeti kimin işlediğini görmüştür. İleride şey yapabiliriz. Daha sonra gelelim buraya. İçeri girebiliyoruz falan. Tamam. Cinayet... Önce cesedi indirelim de. Ondan sonra. Zaten yağmur falan yağıyor baksana. Burada bir şey var. Burada bir çocuk var bir de. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. 6 ila 12 çift burada gezilmiş. Ne tür bu botlar? Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard. İşçi botları güçlendirilmiş burnu ve çivili avluda gezinmişler. Yani liman işçileri buradaki gerekli polisliği yapıyor falan gibi bir durum vardı. Acaba bu kişiyi kendi kanunlarını sağlamak üzere buraya astılar mı? Neyle astıklarına bakıp belki çözebiliriz. Bu çocuk ne yapıyor? Taş mı atıyor ona? Isn't this something an industrial worker would wear? Evet. Buna işçi botu izleri diye söylüyorum. Noted. Tamam, bunu not aldık. Şimdi kaç kişi olduklarını anlamaya çalışacağız. What do you think you are? A super detective? You're hungover. These are just dents in the mud. No pattern emerges for the time being. Elimiz bozuldu bulamadığımız için. Süper polis falan mı zannediyorsun kendini falan dedi. Evet. Burada gördüğünüz gibi moral metre var ve moralimiz bozuk. Zaten bozuktu. İyice bozuldu. Çürümüş et ve kaymak tutmuş süt ürünü kokuyor. İşte doğada çözünen bir insan. Sen ne yapıyorsun? Çay, taş mı atıyorsun? Kuno, got this? Kuno. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Denmez ama şimdi. Çok çirkin bir çocuk varmış. Kuno adında. Oh yeah, Nappa Gumpy Kuno! Napakimpi Kuno dedi. Başka bir çirkin çocuk. Şurada. Polisleri sevmediklerini söylemişlerdi burada. O yüzden hiç polis olduğumuzu söylemeyelim. Bir gelsenize şuraya Can't falan. talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Polis olduğumuzu biliyormuş. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Çocuk uyuşturucu bağımlısı aynı zamanda. Evet. Sika bağırmış nesi? I mean drugs. The kid's on drugs. Evet, tamam. Yeah, Kuno, ride the lightning, Kuno! Uyuşturucu almışlar ve ceset taşlıyorlar. Kuno's riding at sea. Aşırı büyük bir çabayla bir de yani. The rake, Kuno! Kırmık You mı? should throw the rake at him, Kuno! Kırmık atamazsın yani. The Taş. fuck okey de. does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Takılmak ister misin? Tamam. Kime sorabiliriz ne yapalım diye. We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Bırak bulaşma şunlara dedi. You will see. The language these kids are using, pure unfettered id. There will be no reasoning with those creatures. Ha, bunlar belli ki çete gibi bir şeyler. Okey. Siz kardeş misiniz evladım diye sorabiliyoruz. Ya da iş takılalım mı falan deyip uyuşturucu alan bir tip olsak böyle diyebilirdik. Bak sana birkaç şey sormam lazım. Herif bulaşma dedi ama sorsam mı? Neyse şu an zamanım yok diyorum. Ama taş atmayı Can't you see kesmen I'm throwing lazım. rocks? Okey. Çocuk merdiveni pek sağlam görünmüyor ama yine de kullanılabilir. Çocuklar için yapılmış. Yetişkin bir insan ağırlığını taşıyamaz. Şşş, çıkıp indirsene oradan. Burada ne var? Serada bitki yetişmeye çalışıyor.
Bakalım cesede The bakalım. corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. Bayağı dili mili pişmiş dışarı çıkmış. Ya bunun aslında sorumlusu da biziz yani. 3 gündür burada duruyormuş biz orada içerken. Şimdi uğraş dur. You seem to be holding your breath. Nefesimizi tutuyoruz. Şöyle de yap. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Kusmamak imkansız zor. Yani kusmama şeyimiz çok düşük. Öf bu ne lan neden bu kadar kötü diyoruz. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. Bakın kim dediğim gibi akıllı adam hemen bezle burnunu kapattı. Bizim tabii şöyle yapmamız zor gömlekle. Kussan kimse He's yargılamaz about ya. to blow. Cop's gonna blow, Kuno. Kusmayacağım. Ama bitti burada bir anda. Şurada bir şey var. Dayanabiliriz ya. Oo, 20 cent. Çok lazım bize bundan 130. Moralimi arttırabilirmişim. Moralimi arttırmak üzere magnezyum. Al. Şununla konuşalım. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Bruno'ya şey yapıyor. Belki taş atmayı bırakır o zaman. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. Gel ya bir şey soracağım. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. Aşırı kaçtı bizden. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? Sen ne diyorsun ya? Çocuğum bir şey diyeceğim. Evladım konuş benimle. Bu ikisi arasında çok büyük fark yok. Yani bizi nasıl yönlendiriyor? Kullanılan o tuhaf kelimeler ne anlama geliyor kızım? Evet. Evladım hey diyorum. What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Öteceğime öldür beni daha iyi diyor. Get the fuck out of here, face! You got done! Talk to me! Tamam söyle o zaman. Can't you see I'm throwing rocks? Siz The kardeş fuck are misiniz? you talking about? He's calling us Kuno. He says we're fucking each other. Kardeş misiniz diye sordum be. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Gerçekten iğrenç bir tip ya. Ne biliyorsun bu cesetle ilgili? Shitload, pig. What's your question? Bence beni kandırıyor şu anda. Don't tell the pig shit, Kuno. Kim ne olur yardım et diyorum. Kime? If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. Her şeyi sorardım işte standart diyor. Sen de yardımcı ol ama ya. The usual being, have you seen anything out of the ordinary? Or have you seen anything suspicious? Şüpheli birilerini gördün mü? Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Köprükte kemik arayan 2 it gördüm sadece diyor. Yeah, you tell the faggoty, Kuno. Looks like you're a fagari now, whatever that means. The suspicious question doesn't really work in antagonistic situations. Bibik pagari olduk. Onu oraya nasıl astılar? Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. Bunu meşguldü uzaktaydı. Yani görmedi. You heard Kuno? Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol.
Kuno wasn't regional. Kendinden Kuno diye bahsetmesi. Sen I neredeydin? don't know. Some fucking Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. Yalan söylediğini There anlıyoruz. is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction novel. Aynen. Uydurma bir isim. Benim adım Gece Şehri diye bir yer yok. Why you gotta be riding Kuno's ass? You haven't been where Kuno's been. You haven't been in Kuno's head. Gittiğin yerlere gitmedin. Aklıma You okumuyorsun. wanna know where Kuno was? You wanna know what Kuno's been fucking up to? Annemle alakalı bir şey söylemeye. Don't tell him that, Kuno. It's lame. It's not fucking lame. Kuno's building Kuno's City. Night City. Rage City. The City of Rage. That's it. And it's not lame. Bayağı kafası güzel. Lame. Aynen. That's the name of Kuno City, bitch. Get the fuck off Kuno's back. This shit ain't about that. It's impossible to deduce what it is Bu arada about, o kadar at çok least for the küfür var ki moment. umarım If it's important, yani it will Twitch come up hayırdır later. falan diye Focus şey on the yapmaz. case. Eğer öyle bir şey yapacaksa söyleyeyim. Bizim dilimizde bu küfürler yok. O yüzden ben bilmiyordum ki falan deyip sıyrılırım. Nasıl bir şey olduğu ile ilgili çıkarımlarda bulunmak imkansız. En azından şimdilik. Zaten önemli bir şeyse bu konu tekrar karşına çıkacaktır. Sen vakaya odaklan. Ya şu mantık orta başarılı dediği şeyi oyuna başladığımdan beri ben yapıyorum. Ya zaten önemli bir şeyse sonradan çıkar önümüze diyerek demek ki doğru bir yaklaşımmış. Kim bu asılan peki diye soralım. Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. Burada sevilmeyen biri mi anladığım? He's trying to hide the fact that he doesn't know. Ha, değil. Cevabı bilmediğin. Kimdi? Falan mı diyeyim? Ama yok. Yani bir şey bilmiyorsun öyle mi? Ya bir soralım bence. Kuno knows what you meant. Kuno's not a snitch. That's all. Ha, Trying to make Kuno biliyormuş. sing into the popo phone. Biliyormuş ama söylemezmiş. Kafasını sallıyor. Belki söylediklerine alınmış. İt herif. Ne dedik ki ya? Gece şehir diye bir yer yok dedik sadece. You're Neyse. testing Kuno's patience here. Get lost. Bir çarparım elimin tersiyle diyemiyor muyuz? Ben cesetle ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Hep burada mı takılıyorsunuz? Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. Fuck do you want with it? Ben merdivene tırmandın mı hiç diyorum. Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. Niye o çıkmaz mı oraya? Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. Denemek ister misin Kuno? The lieutenant takes a quick note in his notebook. It's a trap, Kuno. Don't climb it, Kuno. Okay. Tırmanmıyor. Kandıramadık. Serada ne var? Dunno. Kiptas gardener used to work there. Hipt. Okay. Kipt is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Erie-Uppergite descent. It used to be a common first name among the Erie-Uppergites of Ilmara. Not so much anymore. Bu N-word meselesi gibi bir şey herhalde burada. Kipt demişler. Okay. Disko. Kipt. Okay. Şu genç kadını mı diyorsun bahçıvan olan? Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Okay. Yeah, her. Okay. What was she doing in the greenhouse in March anyway? Mart'ta ne What alaka? kind of gardening is done in March? Tamam soralım. Yes, it seems suspicious. You don't like things being like that. Suspicious. Şimdi başka bir şey soralım. Yeah, diyoruz. whatever. Kuno doesn't give a shit. Tükürdün mü? Ha. Kim lan bu Kuno diye soralım mı? Boş ver. Olayla ilgili birkaç sorum daha var. Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it?
Olay yerine Kingdom of Kuno diyor. Yok bunu Yeah, sormayacağım. whatever. Kuno doesn't give a shit. Gülüp durma ama bir dakika. Sana cesetle ilgili birkaç şey daha sormak The istiyorum. fuck about it? Onu da geç You're şimdi. testing Kuno's patience. Get lost, Aynen tek sorabileceğim şey Kuno kim? Okey. Kuno's Kuno pig? İki baş parmağıyla göğsünü işaret ediyor. It's always Kuno, never I. Clearly, the kid's using the third person perspective as a shield. Evet. Çok güzel bir okumaydı. Çok ilginç. İçinde bulunduğun durumlarına mesafe koymak için mi? Kendi. Bunu açık edersek bence çocuğun şeyini iyice savunma mekanizmasını iyice devreye sokarız. Bunu ne be? Tamam demeyeceğim. Yani savunma mekanizmasını şey yapıp çomakla dürtüp belki bir şekilde kırabiliriz oradan. Kuno doesn't do that smart shit. Don't throw that book shit at Kuno. Kuno knows you're lying. Entel dantel şeylerle uğraşamam diyor. Trying to get Kuno hooked on the book. Kitap mı oku? Evet, tabii ki kitap Watch oku. out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Oha. Mevzu bambaşka yerlere gitti şu anda. Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Hop kaçmamız Help! lazım. He's got the Kuno, help! Yani birileri gelip kafama zopayla vurur mu diye korkuyorum açıkçası. Ben artık gideyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın gördünüz mü desek de polis olduğumuz için kafamızı kırabilirler. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıp sorularıma cevap versene diye daha da pushlamayı düşünüyorum. Help! He's digging his dick out! Abat. Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! Hayır, çıkarmadım hiçbir Pigs şey. in aim, Kuno! Somebody, please! Bayağı çığlık atıyor. How did we get here? How did this happen? This makes no sense. There may still be a way out. Just appeal to his reason. Bak falan diye böyle anlatabiliriz. Yeter artık falan da diyebilirim. Sana bunları yapma biri mi söyledi yoksa? Şu an kafan mı güzel? Bakınız suratına bir tane patlat seçeneği şimdi çıktı. Az önce çıksaydı keşke. Sen ona vurma. Bu çok kötü bir fikir. Bence de vurmayalım. Bak falan diye şimdi anlatacağım. Look, For emphasis, a ghost is saying this. A shit-eating psychopathic ghost with an ace up his sleeve. Yani I know you wanted to hit me. You got that I'm gonna fuck that Kuno up look that Kuno's dad gets. The murder look. The rage look. sonunda açıldı işte. Babasıyla arası kötüymüş. Babası dövüyor demek ki çocuğu. Yazık. Relax. He can't read your mind. He doesn't know you were thinking that. Ya bunu düşündüğümü nereden şey yapabilir diyor. Ya baya baya az önce hakikaten aklımı okudu yani. Hı. Elime dökmedim ki sadece hayal ettim. Evet ona nasıl geri dönebilirim? O düşünceye tekrar geri dönmek istiyorum. Bunu nasıl yaptın? Kafamdan geçenleri nasıl bildin? Aklımı mı okuyorsun? He, ona böyle sen özelsin şeyi yapsak işe yarar mı dersiniz? Bir şey deneyeceğim bu arada. Bir dikkatimi şu hızlı kaydete. Evet. Kalite sanki böyle bir garipmiş gibi geldi. Çevre efektleri yüksek. Ya tamam. Ona takılmayacağım. Yani şurada böyle biraz garip geldi de. Evet. Özel hissettirirsek acaba şey olur mu?
O da bizim takıma geçer mi yani? Denemek istiyorum ya bunu. Aa Kuno ya nasıl yaptın ya bunu falan diyor. I can. Kuna can smell that violent shit. I know what you were thinking. I'm gonna fuck that Kuna up. I'm gonna shut his shit down. You know what? You should have hit the Kuno, because now Sakin. Vurmadım. you're nothing. You're a joke to Kuno. Kuno laughs at you. King Kuno! Okay. Kuno turned you into his prison, bitch! You're gonna be in this shit with Kuno! Nasıl buraya geldi hayatım acaba? No, you're not. We can just leave. Bitch, you're gonna be in this shit with Kuno forever! Yani çok istersen sen gelirsin peşimden A Kunocuğum. peepo is a type of hat, by the way. Bir tür bere diyor. Buna people diyebiliriz. Pipon güzelmiş canım. Neyse ne olayla ilgili sormam gereken şey. Sularına gitme, suları yani suyuna gitmeye çalışayım mı? Bu ne diyor? Ha bu. O nedir? Teşekkür ederim. Bisküvi geldi. Evet. Pipo biber türü. Pipon güzelmiş canım dersem sulanıyor da olmak istemiyorum. Sanki öyleymiş gibi soruyor yani ondan tırstım. Neyse ne falan ya da konuyu tamamen kapatalım. Söyleyeyim belki vay bizim dilde konuşuyor falan diye şey yapabilir. You don't talk to me about my fucking people! You don't know where I come from! You're just Kuno's bottom bitch! Yani sürekli laf yiyorum gerizekalı çocuklar. Tamam ya sus. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Hocam bir yardımcı mı olsan acaba? Kusalım mı? The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected, more fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Kusmamız gerekecek. Oh. Alkolün etkilerini de belki biraz. You feel a great force ringing from your stomach. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. Bayağı kötü kustuk. Ve zaten ceset vardı. Bir de biz kustuk. İğrenç şu an burası. Kim de kusacak şimdi? The smell of Commodore Red rises from the pool. Among it, distilled spirit and bits of shish kebab. Öf diyorum. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Sağ ol diyorum. The hangover is clearly making these worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Nereden bulacağız? There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't, Ferada olabilir diyor. there's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Pretty clever. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Okay. Şu an cesedi çok fena koktuğu için indiremedik ama bir modifier olarak diyor işte şey alırsan amonyak alırsan yanına. Şurada bir şey vardı. Heh.
Götürü fontumuz işte. Bir harfin üstüne touch var. A light above descending yazıyor alttaki şeritte. Şurayı açalım. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Ha, otelin çöplüğü. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. Niye sana bakıyorum çöp konteyneri? Alt taraf çöp konteynerisin. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Bence ne vardır içinde diye Teğmen'e sorabiliriz. Ya da kendi kendimize öyle düşünmüş. Bence cesetle veya cinayetle daha doğrusu ilgisi olabilir. Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Ya ben de onu diyorum işte. Mm-hmm. Okay. Nasıl açacağız? We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Okay. Şimdi otel müdüründen bir de buranın şeyini isteyeceğiz. Anahtarını. Yeterince uğraştığımız yetmiyor gibi herifle. Nasıl bir böcek ya? Havada yakalayıp kendisini kenara attım. Bu kadınla daha sonra konuşacağım. İki kere basınca koşuyormuş bu arada. Onun bir bize etkisi var mı acaba? You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Az önce şu an adamla konuşmadan önce bir şey oluştu demiştim. Onu yakaladım. İçimdeki deniz konuşmuş. Karaoke söyleme isteğimiz taşmış yani içimizden. Ruhum cılız. Ruhumun kapladığı hacim akşamdan kalmalığın gölgesinde şu an. Bu düşünceden vazgeçebilirim. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard. Olması lazım içimdeki ruhum Through a diyoruz. PA system, Bayağı hoparlöre yansıt. by other people. Başkaları tarafından. Peki nasıl bir şarkı söyleyeyim? Ama sesimiz çok kötü diye şey yapmıştık. You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. O şarkı ruhumu yansıtacaktır diyorum. Serves them right. Wipe that smirk off their face with your sad, tragic small church song. Who's laughing now? No one. Belki yine tetikler ve bir şeyler You hatırlarız. would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. Okey yap diye bir görevimiz var. Okey. Can I help you? Burling'de bir şey gördüm. Guard. Onunla ilgili konuşmam lazım. Bu arada ben karaoke söyleyeceğim. Arkadaki çöp konteyneri sizin mi diyorum. Şunu merak ettim. Burling'de bir şey gördüm. What thing? Niye mutfağa giremiyorum? Yemek salonu sendika için ayrıldığını söyleyen bir yazı gördüm. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. Sendika toplantısı varmış ve uyuz oluyormuş bu belli ki. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. Bana laf soktu. Peki. Niye sevmiyorsun o zaman? Yani beni de sevmiyorsun, onu da sevmiyorsun. Sana şöyle yapmak istiyorum. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. Okay. Nereden bulacağız bunu? We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today,
then they'll be here tomorrow. Okay. Grevde miymiş bir de sendika? Saat 10. 4'te mi geliyorlardı? 6 saatimiz var. There are these things called days. You sleep between them. He's saying they'll come after you've slept. Just making clear you got that. Ben uyuyup uyandıktan sonra gelecekmiş. Okay. Başka bir What? şey soracağım. By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Burada Whirling'de ilginç bir şey görürsem bu şey temalı sorgulamaya geri dönmez şimdi. Başka bir şey daha gördüm diyor. Bu konteyner sizin mi? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Tamam. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Boş konuşma yani. Söyle bakayım. Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. Çöp firmasına para ödemiyorlar diyor. I Okay. thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Sende mi anahtar? Well, sen? yes. Us and the garbage disposal company. Okay. Senden alamazsak onlardan alırız. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Nedir bu his acaba? Prod at him and find out. Adamı dürtükle veren. Artıklarınızı bile fakirlerden esirgemek sana duyarsızca gelmiyor mu? Falan diye. Callous? What are you? Kras Mazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The Whirling in Rags is not special in that regard. Rasmazov diye biri. Gerçek hayattan biri değil anladığım. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Grad side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Bu dünyanın bulduk komünistini, bilimsel komünizmin başını. Ben belki de öyleyim falan. Krasmozov'un belki falan da diyebiliriz. Öyle mi? Daha da anlat. He killed himself. Kendini öldürdü. Belki de öyleyim falan diye böyle adamı şey yapabiliriz. Okey. Tamam ben Krasmozov değilim de yani falan diyeceğim. No one was implying you were, officer. Where were we? Anahtarı What do you need ver. them for? It concerns the case. Please cooperate. Teşekkür ederim. Kim? Just bring them back once you're done, please. Okey. Gidebiliriz. Biz hala ayakkabımızı bulamadık. Bizim oda nereye tekabül ediyor? Şöyle olması lazım. Evet buradaymış. Oraya nasıl çıkacağım? Şöyle koşsam. Ya herhalde şey içeriden mi gidiyor? Yoksa ana giriş kullanın. Kış boyunca kapalıdır diyor. Okey. Şu ne diyor? Günümüze dönün. Politler. Sokağında okunanlar. Evet burada polisleri sevmedikleri doğruymuş. Şu çok kısa bir ayakkabımı alabilir miyiz? Şimdi aklıma geldi. Ben gidiyor anladım. Koşma özelliğini ilk kez kullanıyorum. Bir şey algıla. Masada bir şey var. Ne var? Ara. Başka? Yok. Tamam. Ayakkabımı ya. Kusura bakma kim? Buzlu bir esinti çarpı. Üşüdük. Şu an. There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet. Son derece yeşil ve aşırı
yılan derisinden yapılma ayakkabılarımızı Like yap- two baby crocodiles. Bir dakika, bunlar normal polis ayakkabısı değil diyoruz. Yani timsah derisi falan diyor. It's pretty clear a normal cop is not what you are. Normal bir polis olmadığımız ortada diyor. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Neyse, moralimiz düzeldi ayakkabı bulunca. Sana bir Yes? soralım bakalım. Nereye gitsem geliyorsun. Buraya da geldin. Excuse me? You have a distinctive way of walking. If I were to walk in front of you, we would surely collide. Çarpışırdık diyor önünüzden yürüsem. Ne demek yani I karakteristik? hope you don't take this the wrong way. It's just a collegial observation. In the 57th, we call it the Jamrock Shuffle. Officers from Jamrock's 41st Precinct tend to move a bit erratically. Bu bize de yapışmış belli ki ve 41. karakoldanız hakikaten. Jamrock. Nasıl yani They say mesela? it's a scene clearing technique developed by one of your lieutenants for gathering evidence. It's erratic yet thorough. Prioritizes containers. Dalga mı geçiyorsun? I don't know. Containers contain, I guess. I'm making assumptions. We should move on. Passing along frivolous interdepartmental stereotypes is not usually his oeuvre. He regrets bringing it up. Bir anda böyle bir şey söyledi ve sonra pişman oldu. Neyse, tamam. Bozuşmayalım seninle. Deniz kokusu varmış burada. Koşalım. Burada ne yazıyor? Kapalı. Aynı şeyi dışarıdan da okumuştuk zaten. Yaz kapısı diye bir şey mi varmış yani? Böyle çıkalım. Evet. Şimdi amonyak için ablayla konuşabiliriz. Merhaba. The RCM in Martinez. What can I help you with? Bize şöyle bakıyor galiba şu an. Birkaç soru sormak istiyorum. Of course. What can I help you with? Nedir bu polisiz kim muhabbeti? Söyler misin? Serada, Mart ayında, tamam. Sende amonyak olabileceğini söyledi. Biraz alabilir miyim? Sure. I'm done with it. Direkt konuşarak şey yaptık. Benim artık ihtiyacım yok. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Sen ne yapıyorsun böyle Mart ayında Serada? Well, this might be the last snow we get. At least I hope so. Bu el arabasını doldurmaya çalışıyormuş karla. Snow has nutrients in it. Helps everything green up in the spring. At least that's what my grandma always told me. Doğadaki durumu burada yansıtmaya çalışıyormuş. Okay. Yes, think about the cute grandma, not the weird snow. Şöyle bir bakabiliriz kendisine. Samimiyetsiz büyük anne bahset. Böyle bir bakayım mı? Baktım. Stop looking at her. Look around. What do you see? Meydan. That's right. And the canal, the bookstore, the harbour gates. This is a great vantage point for keeping an eye on you. Bizi izliyor olabilir misin acaba diye kendisine sormak. Glad to have Kendime been of saklayacağım. service. Now you know the locals are keeping tabs on you. Yani 3 gündür ortalığı dağıttığım için şey olabilir. Soralım, belki böyle bu yoldan öğreniriz. Nedir bu polis sikliği muhabbeti? Excuse me? She's Arkanda uncomfortable. diyorum. Maybe you should drop this line of questioning. Şu arkandaki şeyden bahsediyorum. Rahatsız oldu diyor. Neyse, tamam. She lütfen. shifts in her seat awkwardly.
Şu an rahatsızca kıpırdanıyor diyor. Biraz gerildi açıkçası. O zaman uzatalım muhabbeti. Of course. Where to? Şu an neredeyim What do you ben? mean? Tamam, neredeyiz? We're in Martinez, sir. This intersection is called Roundabout North, I think. Tamam. Kuzey kavşağıymış burası. Peki güneyde ne var? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Ne var Just ilerisinde? coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. No Tamam. problem. Ya ben dayanamayacağım, Excuse soracağım. me? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Bırakmayacağım bu sefer. Ne yazıyor şu Oh. arkamda? Well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Tamam, sorun değil. Okay. Of course. I won't hold you back. Şüpheli bir durum var bu ablada. Her ama gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. eldivenleri alabilir miyim ya? Sure. Keep them. I have another pair. Hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeden eldivenleri veriyor diyor. Pekala. Bakalım o zaman eldivenleri. El yatkınlığı, sol el. Direkt buraya taktım. Ha, eldiven diye ayrı bir section varmış. Bunu da yüzümüze takabiliyor muyuz? Yok. Zaten kıyafet şeyinde değilmiş. Okey. Konteynerini aç. Senin kalorisinden kadar olmuyor. Evet. Gidebiliriz. Artık ellerimi kirletmeme gerek yok. Kuno'yu da dövsek eldivenle. This trash container is locked. With a well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. Şimdi bir şeyler var gibi bir hisse mi kapılıyorsun? There is, but you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid. İçimizden bir his bunu açmamamız gerektiğini söylüyor. Büyük ihtimalle biz 3 gündür burada bir boklar yedik ve onun çöpü var. Kim? Sen bir şöyle gitsene. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Yani kokuyor. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Bir haftaydır buradaymış. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. Bak, paketleri eline almanın hissi nasıl oluyorsa tamam. You've done this before. The movements are recorded in your elbows, the methodology in your fingers. You're used to this. Demek ki daha önce çok karıştırmışız. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below, and turbo noodles. Nothing of note, however. Tamam, bezlerden Among the önce. threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. Kot pantolon var. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's Cesedin clothes? kıyafetlerini buraya atmışlar. Cadaver odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Üreme yeni başlamışken çıkartılmış bir de. Drop them in here, officer. Tamam, bir kanıt poşeti. Guitar marked blue jeans. Pocket empty or emptied. He wore them with a belt, too, a white belt. The loops appear stretched, but
Gitar marka bir kot pantolon diyor. Cepleri boş ya da boşaltılmış olabilir diyor. Kemerle giyiyormuş. Büyük bir kemer diyor. Halkaları genişlemiş görünüyor ama. The belt is missing. That's it. Evet. Do you see anything else in there? I have another bag here. Başka yok mu poşet? Something slimy catches your eye. Bir şey daha var burada. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping Sure. with pus. Tişört de var. This is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? Başka var mı bir şey? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that, Bir şeyler var diyor işte. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Çocuklarla artık konuşmak istemiyorum. Ama bir yandan da iş onlarda çözülüyorsa boşu boşuna. Yani bayağı çocuk beni şu an korkuttu yani az önce. Yok işte bana saldırıyor, ne bileyim pipisini dışarı çıkardı falan falan diye bağırdı yani. Bayağı dayak yiyeceğiz çocuk yüzünden. O yüzden ben direkt mevzuyu restoranla çözeyim. Whirling'den biri olayın içinde olabilir mi? Sadece bir soru. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. Ama anahtar onların işte yani. O zaman çöpçülerden biri de olabilir. the lieutenant nods, then looks back into the trash container. Kupayı da alır. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Yellow Man, postacıda ırkçı bir çizim var. Only in its social sensibility. Vay, laf soktu. Irkçı bir çizim varmış kuponun üstünde. Bu bir antika mı falan dedik. O da dedi ki sadece toplumsal hassasiyet konusunda bir antika. Böyle bir baktı ve çöpe You've bakmaya acquired devam an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. Okay. The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. Daha sonra istersek tekrar açabiliriz. Şu interactable dedi. Etkileşime girelim It's just bakalım. a racist mug. What's there to read here? Not much. Okay. Sarı adam. Kulbu kırık bu kupa bir şekilde Whirling'in Rex çöpünün yolunu bulmuş. Samara soyundan gelen safran çiçeklerinin bulunduğu bir şeyde geri zekalıymış gibi sırtıp neşeye dolaşan dişlek tasdik ediliyor. Sömürge dönemine ait bir antikanın ucuz bir çakmasına benziyor diyor. Ya onu satabiliyorsam satayım ama şimdi bunu şey yapabiliriz, indirebiliriz buradan. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Ve gördüğünüz gibi düşüğün altında artı bir amonyak var yazıyor. Peki o şöyle yapsak. Combo şeklinde. Buna ekleme var mı? Şuna. Crafting şeyi. Bunu sol elime, sağ elime alsam. No. Bu şekilde kullanamıyorum bunu. Okay. Sadece bize modifier olarak şey. There he still is,
looking bakalım. right through you with his Amonyak bu white işi eyes. çözer. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You manage to keep it in once. Ulan kim? The second time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Gözlerimiz yaşarana kadar kustuk şimdi. Kuna dalga geçiyor bizde. Şükür be hiçbir şey söyleme. Ulan kim şeyini bu daha iyi veriyor bence. Ama amonyak iyice berbat etti. Nor does the wind right now. Sırtıma vuruyormuş. The weight is reassuring, like a crenel on solid fortification. Pat, pat, pat. Bilerek yaptı bence kusturmak için. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Bensiz yap. No. This is a two-man assignment because it needs two officers to complete. I need your help. Tamam yardım ederim de sen You indir o need to zaman. get your shit together. Tamam ben iyiyim. No, it's not, officer. Tamam. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. Düşünce kazanıldı. Göt baş toplayıcısı. Yarım saat bize göt baş top. Götün başın dağıldı ve bu durum bir polis ve insan olarak sana pek yakışmıyor. Oysa tam aksine götünün başının birlikte durması gerekiyor. Küçük bir alanda toplanmalılar. Sağlam bir göt baş toplama düzeyine ulaşmak için göt yanaklarını 30 dakika boyunca birbirlerine doğru sıkıştır. Aynı işlemi beynin iki yarısı için de yap. İnsanlarla konuşmanın da yararı olabilir. Bize bayağı bir tecrübe verecek bu. İçselleştirelim bakalım. Halkla You've gained a konuşalım. thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Tamam senden bir adım Give it önce. half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Tamam. Ama senin yüzünden yeni amonyak almam gerekecek ve zaten param yok. Kuno'ya sor. Şeye sor diyor. O sırada polis şeyimizi araştırabiliriz. Benle uğraşamayacağım şu an. Hocam. Hah. Bir an sıkıştım kaldım sandım. Evet. Sorry. Hazır elimde eldiven varken. Torba olsa. Var mı torba? This Postlavantorie mail collection box Postakusuymuş. has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. Da mermi sıkılmış. A faint sticker on the side reads, RCM Emergencies Desk number 8102, with a slogan, Mankind, be vigilant. Siktir git lan posta kutusu diyebiliyoruz ya da cici posta kutusu diyebiliyoruz. Hiçbirini demeden normal bir posta kutusu olarak şöyle. Tektonik güç kaldırımı yumurta kabuğu gibi çatlatmış. Yine deprem bölgesi mi yani? Bu ne? Bunun arabası galiba bu. Bir daha var. Before you stands a motor carriage. The bodywork Evet. is covered in blue and white livery, bearing the number 57. Kupriski Neyma diyor. Bizi uyandıran şey bu arkadaşın motoru olmuştu zaten. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. Nasıl ya? 1,5 saattir hatta 2 saattir buradayız. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. The Caprice Kinema motor carriage. Yes. Az önce onu söyledim ben de.
In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Okay. A scent of leatherwork and heavy fuel oils washes over you. Şu an arabayı okşamak istemiyorum. O yüzden direkt telsizi alacağım. Ve kimliğimize dair birkaç soru soralım. The frequency tableau lights up, and the green button labeled Prime Line glows like a feline eye. And then you hear something. Diye bir ses gelecek galiba. The soft purr of electrical kittens, radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Alice. Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Hocam oradan nasıl? Operating the radio is easy. Just be confident. You've probably done it 1,000 times. Alo merkez de diyebiliriz. Alo Delta 10, ben ateşe yürüyen tamam. Delta 10 değil ama Delta 10. Merhaba Alice, ben 41. Karakol memuruyum. Tanıştığıma memnun oldum. Bunların hiçbirini demeyiz ama bu daha mantıklı. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Alice Demetri. Under 41'e the bağla green beni. prime line, a yellow saved button catches your eye. You wonder what the lieutenant's default radio station is. Tamam, beni 41'e bağlar mısın? Diyorum. Just a second, officer. Yaşlı bir adamın sesini duyuyorsun. Hırıltılı ses tuhaf biçimde tanıdık geliyor. 10-2, 10-5. This is 41st, come in, over. Jules Pidieu. Aşırı Fransız biri şu an bir anda bize cevap verdi. A scrawny old man sits in a dusty cubicle, smoking, with a large white rectangle sewn on his vest. In front of him is a box-shaped apparatus with an array of wires and antennas. The radio switchboard. Şu an hayal ediyoruz onun nasıl oturduğunu, böyle sigara içip oturuyor böyle ve işte 10-2, 10-5 Rus 41. Karakol cevap verin tamam falan diyor. Tabii öyle demiyor. Aşırı Fransızca söylüyor. Jules Pidieu. The man uses relay code. You got this. You're a cop, and cops know relay code. 10-4'u ben bile biliyorum bu arada. Polis olmama gerek yok. Anlaşıldı tamam demek yani. 10-4 message received, 10-5 relay message. What's your status, over? Mesajı alınca 10-4 diyormuşsun. Bir şey söylerken 10-5 diyormuş. Bakın yeni bir bilgi öğrendim. Just reporting. 10-18, state your message, sir. Acil finansal desteğe ihtiyacım var. Kimliğim kayboldu. 10-9, over. Nasıl olduğunu soruyor herhalde. Kimliği bulamıyorum. 10-4 message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain, over. Raporlu o zaman. Is it him? What does he want? Jean Bitkemer bize diyor ki o mu o? Yine ne istiyor? Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? Alo, kim o? This is Communication Officer Jules Pidieu, sir. Over. Diğeri kim? You mean your partner? Over. What is he saying? Jean Bitkemer. He's asking who you are. I'm his goddamn partner. Ben onun partneriyim lan dedi. It's your partner, Satellite Officer Vitmar, sir. Over. Peki onun partneri kim? Did he lose his memory along with his fucking badge? Aynen öyle. Who lost his badge? Chester McLean. Kim polisini kaybetmiş? Dick fucking Mullen. Who do you think? Dick fucking Mullen olduk bir anda. Okay.
It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Ha. Dick Mullen biz değiliz galiba. Bir polisiye roman karakteri. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Okay. Bu oyunu ben yazmışım kadar iyi peki şeyler. Bir adım önündeyim ya oyunun. Defend yourself immediately. They're laughing at you. Sanki ilk ben kaybettim falan diyor. Söyle bıraksınlar gırgırı, bu ciddi bir konu. Tamam, bunu söylemek istiyorum. He says this has probably happened to other policemen before him and laughs sarcastically. Oh, God damn it. Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. Okay. Satellite Officer Vicmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. Bana ne? Over. Mullen dicked us. Bana Mullen falan demeyi bırakın hakikaten. He's asking you to stop, says this is serious. Of course it's serious. He lost his fucking badge. Adımı söylesene bir ara. Çok az adımı geçir. Satellite Officer Vicmar concurs, losing your badge is serious. Over. Tamam hadi çözelim şu işi. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Seviye atladım. Algı. Zeka, mantık, ansiklopedi, retorik, oyunculuk, kavramlaştırma, görsel analiz, ilkel içgüdü, şehrin fısıltısı, İşbirliğimiz 1. Eğlence konusunda dayanıklılık, etkileşimin, irade. Şu anda kim olduğumuzu bulmamız lazım. Retorik. Hararetle entelektüel sohbet olabilir. Dünyadaki sanatı fark et. Evet. Polis ruhu. Sanırım bunu almam gerekecek. Otorite. Kendini kabul ettir. Biraz kendimize çeki düzen vermemiz gerekebilir. Şu ikisinden birini düşünüyorum. Bunun üzerine bir tık düşüneceğim. Birazdan geliyorum. Kahve aldım. Çok azıcık ve geldim. Hatta bir de aynada kendime biraz baktım oyun yüzünden. Şöyle bir yüzüme baktım. Yüzümü inceledim falan. Şimdi devam edebiliriz. Okey. En son şunu düşünüyordum. Otorite mi, polis ruhu mu diye. Otorite daha düşük olduğu için biraz ciddiyet beyler falan gibi bir şey yapıp otoritemi arttırıyorum. Okey demem gerekiyor mu? No. Yükselt. Evet. Polis kimliğinizi bulmakta güçlük çektiğinize dair bir not oluşturacağım. Ya kim olduğumu söyleyin ama. Yani asıl mevzu o. Fuck me! Mac, come here! You've got to hear this! Dick Mullen lost his badge! Bana Dick Mullen deyip duruyorlar. Şimdi otoritemi kullanacak mıyım acaba? What's going on? Mac Thorson diye biri geldi. Neler oluyor? Dedi. Super Cop here lost his badge. Dick Mullen dedi, sonra süper polis dedi. Ama hala adımı söylemedi. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Tamam ya. Polis kimliğimi kaybetmiş demeye bırakabilir misiniz? Otorite böyle sağlanmaz ama hocam. He asks you to please stop saying he lost his badge. Why? Did he find it? Bayağı otoritemiz yerlerde, yani bu skill'i almış olsak bile hiçbir işimize yaramadı. Sergeant Person was wondering if you found your badge yet. Over. Evet, bulamadım. You don't have a comeback. Sorry. It's hard to think like this. Demeyi tercih ediyorum. He's not replying. Looks like he's still looking for it. Gülüyorlar.
Tamam yeter. 10-9, come again. I didn't get that. Over. Tamam sen ayrı bir odada takılsana. New heights even for Captain Sober. Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Silahımız da yok. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Ah siktir. Silahım yanında değil mi? No. It's gone. It's not fucking on you. İlkel içgüdümüz bize hakaret ediyor. 10-9, come in officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Ya yok falan gibi bir oyunculuk sergileyelim bakalım. Lying over the phone, it's easy. Just say it like it's the truth. And then it becomes it. Tamam. Güzel yalan söyledik. Ama tabancamızı bulmamız gerekiyor tabii ki. He says he didn't. Tamam yok kaybetmedim. Thank God for that. That would have been a nightmare. I don't even want to imagine the poor prick who has to relay that kind of news to the captain. Evet. Losing his badge is bad enough. Tell him to find it and fast. We can't have some gangbanger running around with it. Ya adım ne adım? We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance. Over. Kişisel bilgilerle ilgili konuşmak istiyorum da diyebiliriz. Finansal desteğe en son gelirim. Okay, 10-4, sir. I hear you. Relay your question. Over. Okay. Şimdi kendimiz hakkında kişisel bazı sorular soracağım. Wait. Before you say anything stupid, think it through. İyice düşün, aptalca lafları etme diye. Düşünecek ne var ki diye düşünülmez. O yüzden bana bilgi lazım, korku değil. Be smart about this. Ask if he's there alone. Tamam, yalnız mısın şu anda? 10-4, sir. I'm not hearing your question. Yalnız mısın? Bazı gizli bilgilere ihtiyacım var. Kimlik bilgilerim raporunda doğru yazıyor mu acaba? Bana okuyabilir misin? Ad, soyad, rütbe, doğum tarihi falan. İleride bana tam adımla hitap et. Şeyden haber verme, ailemden. Sana hiç RM'den önceki hayatımı anlatmış mıyım? Akıllıca davranmam lazım. Bazı gizli sorular soracağım dersem bence bize dalga geçtikleri için odadan ayrılmazlar. Kimlik bilgilerim raporunda doğru yazıyor mu acaba? Bana okuyabilir misin? İyiyim mi? What? What is it? He's still on the line? Odada yalnız değilmiş gördüğünüz gibi. He wants to verify the information on his badge. Okay. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian Cavalry Force. Ya dalga geçmeyin. Tell him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. Tamam, gizli bir şeyler soracağım ya. That's a negative, sir. I got 10-12 visitors present here. Over. Tamam. Bu arada bana tam adımla hitap et. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Over. Bana efendim demeyi bırak ve gerçek adımı kullan artık lan, tamam mı? Evet, adımı What? söyle. What is it? What can he possibly still want from us? Adımı söyleyin. He seems intoxicated and keeps asking me to call him by his name. Evet, adımı söyle. Mullen's drunk and emotionally aggressive. That's new. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. Ailemden haber var mı? 10. Excuse me, sir. You probably don't want to continue on this road. Tamam, yok Come bir şey. again, sir. I didn't get that. 10-9, over. Bana bir şey söyleyin ya. RM'den önceki hayatımı anlatmış mıydım? 10-4, well, that's, Does he actually want something, or is he hell-bent on disrupting our work? He asked if he ever told me about his days before joining the RCN. For God's sake, cut this shit out! Tell him to stop wasting time and be a goddamn policeman for a change. Tamam, işte olacağım ama adım lazım. Sir, Satellite Officer Vicmar says...
Tamam duydum. So, was there anything else? Tamam bitirelim. Understood, sir. Over. Bir de bana para lazım. 10-4, I hear you. I don't have the authority to grant your request, but... Tamam raporla. What does he want now? He's asking for money. Is he fucking kidding? Hayır. I don't think he is. Don't give that asshole anything. He's just gonna drink it all. Alright, that's a negative on the additional funds, sir. Over. Soruşturma için hayati önem taşıyor. He says it's important to the case. He isn't getting a red cent. You can tell him that. Ya yardım etsenize bana. Request denied, sir. Over. Tamam. Anything else, sir? Over. Tamam adımızı öğrenemedik. Roger that. 10-10. Over and out. Okay. Volumetric shit compressor. Göt baş toparlayıcısı düşüncemiz tamamlandı. Bizarre scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Ama yayın gitti mi? Asıl soru bu. Gitmemiştir umarım. Kapıyı şeyle kapattım. Refleksle. Öf, çok zor işler bunlar. No. Tamam, yayın en azından devam ediyor. Sağ. Bugün Batı Revaşol'de bilim dünyasıyla ilgili çok tuhaf bir haber geldi. Bir polis memurunun götü başı yaklaşık 495 gigadesimallik bir basınç altında gözlemlendi. Bugüne dek metalik hidrojen düzeyindeki göt baş birlikteliklerinin emniyet görevlerinde değil yalnızca çöken yıldızların merkezlerinde bulunabileceği düşünülüyordu. Bu göt baş tekilliğinin ne kadar süreceği merak konusu. Bize bir bonusu oldu mu? Tüm dayanıklılık beyaz sınavları açıldı. Dayanıklılık için öğrenme sınırı artarak 4 oldu. Okay. Cesedi inceleme görevini şimdi yapabiliriz. Tamam, silahımın veya şeyin izini daha sonra sürelim. Şimdi cesedi bir an önce inceleyelim. İndirebiliyorsak oradan indirelim artık. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Bunu bir kez daha söyleyeceğim son olarak. Götü başı topladığımız için artık dayanıklık oranımız yüksek. Yine kusmayız umarım. As you breathe in, the odor comes over you. It's a smell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. Bir kustasımız geldi ama yaklaşıyorum. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish,
marbled with decaying veins and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Evet, dövmeli bir adam ve ayakkabıları şu şekilde enamel kaplı diyor. Pardon, emaye kaplama diyor. Okey. Sanayi işçilerinin asabileceğini düşünüyorduk. Okey. Botlar ne ayak diye bir... The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Altta koruyucu bir şey varmış. Polimer çorap. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. Değişik, uzaylı gibi bir şey olabilir mi? These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Bir zırh. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Sabaton olarak geçiyormuş. Bu ne tür bir zırh? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Adı Under the heel. Fair weather. Fairway. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Bayağı kaliteli bir şeymiş. Malzemesi garip. It is. It's expensive. Çok pahalı diyor. Hemen üstüne nemlenmiş seramikte işaret parmağıyla bir çizgi çiziyor. Şöyle bir pst diye. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. Aşırı In masraf. that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Ha, bayağı kurşun geçirmez bir şey. For a full set, about 4 years of wages. Tam bir zırh seti, yani bir kişiyi giydirmek herkesin 4 yıllık maaşına tekabül ediyor. For the northwest region of Revachol, an officer's average yearly income is 5,500 rial, Pardon, unadjusted for rank. bir kişinin maaşıymış. 5500 real diyor. Bir dakika, benim gelirim bu mu şimdi? Not too much, yes. Nefreti bırakıp daha fazla. Epey azmış. Pansiyon faturamı ödeyememe şaşırmadım. It's a sorry situation, I agree. Bu adam nasıl almış bu zırhı? That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company. But that's just hearsay. Ön rapor mu? Neler yazıyor o ön raporda? Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. Aynen. Şimdi şeymiş, liman şirketinin güvenlik görevlisiymiş. Güvenlik görevlisi için biraz fazla gibi geldi bana. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Botu çıkartalım. This feels dangerous. Are you sure? İndirdikten sonra çıkartırız. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. Ve adam çürüme evresine geçtiği için yani asılırsak direkt buradan bacaktan kopabilir ve içinde ayağı kalabilir. İğrenç. Evet. Diğer parçalar ne olmuş olabilir? The locals probably scavenged it. It would be odd if he had more on after 7 days. Evet, biz de yağmalayalım. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Şüpheyle bakan Kunon'un kafasıyla işaret ediyor. Belki bu onun bilebileceği bir şey olabilir. Okay. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. Başka bir The şeyler cadaver yapınca slowly görelim. twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities blotched pink and Tamam, blue.
asıl mesele kayıştaydı bence. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Şu kayışlardan bahsediyor. This is a steel-reinforced cargo lashing belt. Big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under six-rotor airships. Nereden bildiğimizi sorma ama bunun hava yoluyla taşınacak yükleri bağlamakta kullanılan kayış olduğunu biliyorum. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Güçlendirilmiş olan ama bu. The local harbor uses six rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand without paying much attention to not incriminating themselves. Liman, konteynerlerin yerini değiştirmek için 6 rotorlu zeplin kullanıyor diyor. Kendini açığa çıkan ve umursamadan ellerine geçtilerse onu kullanmışlar diye düşünmeye başladım. Kalmasını istemişler belli ki. Kayış çelik tellerle güçlendirilmiş. Limandaki liman işçilerin yaptığını mı varsayıyoruz diye sorabiliriz. Adamı oraya nasıl çıkarmışlar? A noose is one of those things that's easier to use one way around. Çocuk merdivenini mi kullanmışlar yani? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Direkt atıp çektiler diyor. Could be. The shape of the branch supports the theory. Okay. Okay, geri geldi. Yes. Tamam, peki liman işçilerinin yaptığını mı varsayıyoruz o zaman? The brief suggested as much, politically motivated by the ongoing strike. Did you not get a briefing? Briefing'de bir grevden bahsediliyormuş. Bana özet geçmemiş olabilirler falan. Geçmişim toptan yok oldu. Özeti geçtim, hafızamda ne annem ne de hayatımın aşkı kaldı. Tam böyle bu konuyu bu an açtık gibi bir cümle olmuş yani. Özet geçmediler bana. Then you should ask me the first moment we get. Okay. Burada kalmasını istemiş olabilirler. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Dalı keseriz hocam. Yani çok basit. Nasrettin Hoca bize ne öğretti? The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. Tamam, dövmelerini inceleyelim. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Beyin takılıp duruyor mu? Yoksa ben hep aynı mı duruyorum? Böyle büyük bir hareket yapayım belki. O takılmamış. Okay. His corpse is marked by stars. Cesedinde yıldızlar var. Benimkinde ne olacak acaba? Alcohol and heartbreak. Pardon. Alkol ve kalp kırıklığı. I cry every time şey oldu. Mikroelektronik sistemi değil. Gece gökyüzünün haritası mı? Bu ulusal bir desen mi? Böyle demeyi istedim. Of no nation that I know of. If anything, it reminds me of religious illumination, last or penultimate century. Men who live harsh lives often turn to innocentic worship. But which one? I see no trace of a humanoid figure. Okay.
Dini bir mesele olabilir diyoruz. Kaçırdığımız bir şey var. I agree. Ne yaptı? Cebinden bir şey. He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under his arm. Tabancayla vurup indirmeyecek herhalde. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Fotoğraf çekecek herhalde. Pardon. Teğmen çalışsın bırakalım. Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. Fotoğraf makinesi. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Tamam. A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. Bu bir anda şey oldu böyle işte eğer bilinen bir SARA hastalığınız varsa işte fotosensitif falan böyle uyarıları var ya, photosensitivity uyarısı. Yani onu yapmam gerekiyormuş gibi hissettim. Çünkü şöyle oldum bir yani ben. Aniden flash patlıyor falan filan. Böyle bir fotoğrafımız In oldu. case we need it. Aynen, lazım olabilir. Güzel makineymiş. Niye böyle bir şeye ihtiyacımız olsun ki? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Ben bu kimi çok sevdim. Vücudu hakkında bilgi içeriyor diyor ve vücudun yapısına bakınca fiziksel şiddete meyilli biri olduğunu söyleyebilirim. Vücudunun anlatmasını istediği hikaye olarak dövmesini oraya işte bırakmış. Bu bize onun mektubu falan diye böyle romantik bir şey söyledi. Birilerinin bu şifreyi çözmesi lazım. Etraftakilere gösterdim falan. Ben alabilir miyim? Daha sonra ceset kokusu olmayan bir yerde bakacağım. Sure. Diyorum. Just don't lose it. Tamam. Bunu da kaybetmeyeceğiz. Umarım kimliğimiz gibi. Rulo haline getirmiş fotoğraf kağıdı. Kağıt hemen hemen bir sigara paketi büyüklüğünde. Eyvah. Yani tam kaybetmeli. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Yani şimdi flash patlayınca bir gözünün cam olduğunu anladık. Bir gözü de olmayabilir bu arada. Cam gözlü ceset var diyor. Ağzı kapalı. Fırsatçı organizmalar dolup taşan vücudu kimyasal bir gökkuşağı misali rengarenk. Gözüne bakalım. Kör mü hakikaten? His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home. Just subaquatic terrors there. Yani cansız olduğuna dair şeyler vardı. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Şimdiki Deniz kendisine şöyle seslenmek istiyor. Söyle bana, kimsin sen ölü adam? Seslenelim. I'm gone. Onunla konuşmaya başladık bir anda. Tabii kafamızın içinde. Öldüm dedi. Göçüp gittiğini biliyorum ama sen kimsin? I'm a joke. Look at me. Komik bir yanın yok. There is nothing funny about jokes either. Şakaların da komik bir yanı yok dedi. Hayattayken kimdin sen? Bu şakaların da komik bir yanı yok. Cevabı verilesi bir şey değil mi? You must be fun at parties. Kimdin peki sen yani yaşıyorken? A killer. A motherfucker. And a killer. Yavşak bir herif ve katildim diyor. Bu
Kafamızın içinde dönüyor yani öyle hayal ediyoruz galiba herifi. Başka bir şey Go söyleyeyim ahead, ama. Coppo. Neredesin şimdi? Nereye gittin? Into the wild pale yonder. Vahşi pus yollarına düştüm. Neresi orası? In the past, way out in the west. Geçmişe gitmiş. Ne oluyor peki? What do you mean? Anne konuşuyorum. It's the power of your Dudakların arasından siyah bir köpük çıkmaya başlıyor. imagination. Evet, biliyorum zaten. Go ahead. Ask me more questions. You fucking love questions. Bana neden soru sormayı bu kadar çok seviyorum? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Başka soru sormak istemiyorum. Evet, bir saniye. Sürekli bir WhatsApp sesi geliyor arkadan da. Çünkü tam bir polisandrosun. Şunlara bak hele. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Üstüme soru yağdır. Kendi kafamızın içinde kaybolup gidebiliriz böyle. Tamam yok. Tamam. Your lost Coppo Dopo would have been so primo. Okay. Tamam yeter. Come back later, Coppo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Poliço dedi bize. Şöyle bir inceleme için hani şöyle bir göz kısma vardır ya öyle bir şey yapalım. Bence direkt aşağıda inceleyelim. Nasıl indireceğiz onu? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once it's done. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. Bir daha bir baksak iyi olacak. Çünkü tamamladın mı bak şeyi falan dedi. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Yeşil renkli diyor artık çürümeye başladığı için. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Bu bir numara diyor. Bunu daha önce de yaptım. Ölümden sonraki ilk birkaç saatte kanın toplandığı yerler pembe diyor. Yani pembe dediği burada kırmızı. Asılmış olduğu için genelde işte boyun bölgesi ki özellikle burada bağlı. İşte karnında toplanmış, ellerinde ve ayaklarında toplanmış. Bu bilgiyi kullanarak cesedin herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını anlayabilirsin diyor. Öldüğü andaki pozisyonuyla renk değiştiren yerler uyuşuyor mu? Yani boynunun kırmızı olması saçma mı? Ya da işte çenesinin. Gözlemleyelim bakalım. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Sadece uzuvlarının ucu biraz morarmış olsa da pembe etli elleri, uylukları ve boynunun hemen kemendin üstünde kalan kısmı cesedin geri kalan kısmı soğuk bahar havasındaki koyu yeşil görünüyor. Suratı ve elleri pembe, uylukları da öyle. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. Evet. The monster comes back into focus, an explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. Okay.
Karnı hamileymiş gibi şişmiş, ucuklarına boklarına doğru siyah bir sıvı akıyor. So, what do you think? Ölmüş ben. Öldükten sonra dik tutulmuş galiba. Elleri ve ayakları ve boynunda renk değişimi var. İçinden bir şey geliyor. Dayak yemiş. Morlukları görüyor musun? Başka yerlerinde de morluklar var. Çocuklarına ve botlarına doğru siyah bir sıvı akıyor. Şuradan. İçinden bir şey geliyor. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. Okay. Öldüğü anda kurbanın da sindirilmiş madde miktarı yarım The kiloya fuck are you geçmez. saying? İşimiz var. Sen sus. Talking about shit. Ne olmuş lan sana? Evet. Sadece tuvalete gitmiş olmasın. Ballıyız. Did we? I don't feel lucky. Evet. Dayak yemiş. I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Taş atıp duruyordu ya, işte buraları morarmış artık ve hani öldükten sonra olmuş diyor bu morluklar. Taş atmaları işimizi zorlaştırdı diyor. Stop talking in riddles, coin slot. It means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Tamam, öldükten sonra dik tutulmuş galiba diyoruz. Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. Aynen. Direkt asmışlar yani canlı canlı. Aynen, bana da linçlenmiş gibi yani. Öldükten sonra yerini değiştiren anlama geliyor. Belki biri boğulmuştur. Hayır. Linçlenmiş. Everything here seems to corroborate that assumption. But we should still get him down before assigning a probable cause of death. Tamam. But there is no breath to catch, only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, İndirelim yani, decomposing. artık iğrenç oldu her şey. The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. Okay. Şimdi dalı kesme önerimi tekrarlıyorum. He doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating, annoying, and harder than he thought. Bence de. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Dalı keselim. Climb up there and saw the branch? Evet. There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Uğraştırır, öyle yapmayalım. Bir başkası yapamaz mı? Bekle, ateş ederek aşağı indirebiliriz. Bir başkası yapamaz mı? Someone else? You mean like the police? Dedektiften vasıfsız birini kastediyorum. Evet, aynen. Polisi ara. Biz polisiz. Haklısın. Evet. Vasıfsız birinden bahsediyorum. Someone like a paid garbage man? Or a cleaning crew? I have bad news for you. That is a detective. Okay. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Kimse bize yardımcı olmaz. O yüzden bir an önce halledelim diyor. Okey. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Bir daha bakalım. Ateş ederek aşağı indirebilir miyiz? Ama silahım yok. Çok uğraştırır, öyle yapmayalım. Nasıl yapmayacaktık? Şimdi destek almadan hava gemilerinde kullanacaklarını düşünüyorum. Zincir kesici getirdim ama kayışı kesebileceğim doğru bir açı göremedim diyor. Limandan yardım isteyemeyiz. Bir daha bakalım diyor.
Polise de soralım. Of course. You have questions, don't you? The power of your imagination is at your service. Evet. Ondan nefret ettiğimi söylemek istedim. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners. Tamam. Nasıl Yes, we konuşacağız? do. Ateş etme önerimi sunmayacağım. Bu ne? Ha, yeni bir level almışız. Okey. Sırf önceki kahramanlaşım göstermemiz mantık. Evet, el göz yani el göz koordinasyonu. Ve mantık. Mantığımız sanki el yatkınlığı. Soğukkanlı, ilgili şehrin satısı. Bütün tamamen şehre var. Az gidiyor. Şu an bize ne yarar? Görsel analiz. Görsel analiz işe yarayabilir. Makinelerin ustası ol. Bilgileri aç, yan kesicilik yap. İşbirlik. Görsel analiz mi diyelim? Görsel analiz dedim. We are not getting him down already. Not getting him down is a task that's already accomplished. Okay. Sadly, it's not our job to keep him up there, but to get him down. Maalesef o zaman ateş edelim o zaman. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! How? Where the buckle ties the rope to the branch, that's a good spot to aim. Temel tokası kayış diyor. Dala ateş edebilirsin. Kayışa sık yeter mermi kopar. Kemer tokası. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. Vur bakalım. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. Siz They'll gidin bakayım miss! buradan. The pigs will miss Kuno! Ateş et diyorum. I'll blow his head off. No. Take it! Take the shot! Yeah, take the shot. Kuno wants some of that shit. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket Yani bu kadar iyi polisken onu oradan vuramayacağım. and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks, Hadi bakalım. securing it in place. That's a Kiel A9090 Armistice, Yeah. mass-produced muzzle loader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. Okay. He then steps back and assumes the fellow's death's position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Ona bıraktım. He's gonna fucking miss! The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the Yaladı. lieutenant steps back and says to himself, God damn it. Fucking idiot! Mukabat asshole! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Şimdi ne yapıyoruz? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. O zaman yardım alalım. Someone else? You mean like the police? Sadly, yes. The whole RCM is out there right now, doing the exact same thing we are. Are we in a rush to help them? I know it's hard, but I assure you, the Tamam, others won't limandan come to yardım help isterim o us. zaman. I was really hoping we wouldn't. The Union appear to be suspect in this case. It seems like a dangerous route to go down. Başka ne yapacağız? Okay, they do have the tools and the men. And since it looks like they put him there, O zaman indirebilirler de onu oraya astılar.
Okay, let's do it in the lousy, dangerous way. Nasıl gireceğiz limana? From the gates, by negotiating or fighting. I'm unenthusiastic about fighting. Or we can try to find some secret third path. It's unlikely though. To the gates. Let's negotiate. Tehlikeli olmaz mı? To ask the suspect for help with the victim's body? To be indebted to Everard Clare? Very much, yes. Which is why I would have preferred us to handle this ourselves. Bence de. Everard Clare. Clearly we can't. Okay. Suck my dick, bitches! Sus be. Everard Clare kim? The leader of the Union. A dangerous and corrupt man, from what I hear. You don't want to owe him much. Yeah? Don't go being someone else's bitches. You're Kuno's bitches. Hadi gidelim buradan. Eldivenleri çıkartabiliriz. Anahtarımız var. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. The pattern still kind of has an ethnic feel to it, but nothing familiar. Buna daha sonra bakacağız. Zırhın geri kalanı nerede? Kimden sana vakayı anlatmasını iste? Kurbanın dövmeleri, insanlara soruyor ve cesedi indir. Okey. Pozların arasındaki ayna. Orada. Bunlar bulduğum beyaz sinemalardır. Beyaz olanları şimdi deneyebilirsin diyor. Ha, okey. Buna daha sonra geri dönmek gerekecek. Alright. O zaman kırmık falan diyorum, neyse. Şöyle yapalım. Bu zilde zırhın şeyi var mıydı? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Yok. Fairweather falan gibi bir şeydi markası. Saat 12. Çok fazla da zamanımız kalmadı sendika işçilerini burada yakalamak için. Şimdi şöyle yapalım. Hızlı kaydet diyorum. Evet. Kim Kitsuragi ve adını bilmediğimiz kendimiz saat 12'de şu anda mola verecekler. Yani aslında demek istiyorum ki bugünkü yayın burada bitsin. Daha sonra tekrardan devam etmeyi düşünüyorum. Şu an çok sardı beni açıkçası. Bayağı eski bir oyun olduğunu biliyorum ama adının aynı zamanda Disko Elysium olması sebebiyle bence kanala da uygun bir oyun. Starfield'da da devam ediyor olacağım. Disko Elysium'da yeni bir seri olsun. Onunla beraber bugünkü yayını şöyle yavaş yavaş sonlandırıyorum.